Çölün yakıcı güneşi kum tanelerini kavururken, yerin metrelerce altında bambaşka bir iklim hüküm sürer. Orada, kireç taşı duvarların arasında, zamanın akışı dış dünyadaki gibi hızlı ve telaşlı değildir. Ağır, yoğun ve neredeyse elle tutulabilir bir sessizlik vardır. Bu sessizlik, binlerce yıl önce mühürlenmiş bir kapının ardında saklanan soğuk havanın, taşın gözeneklerine sinmiş nefesidir. Işık buraya ulaşamaz, ancak ısı da buraya sızamaz. Burası, doğanın en büyük koruyucusu olan karanlığın ve serinliğin imparatorluğudur. Antik Mısır'da bir mezar odasına inen dar koridorlarda ilerlediğinizde, teninizde hissettiğiniz ilk şey, dışarıdaki kavurucu sıcağın yerini alan o keskin serinliktir. Bu serinlik, sadece bir hava değişimi değil, biyolojik bir yavaşlama çağrısıdır. Bir lahite doğru yaklaştığınızı, taşın soğuk yüzeyinin havayı nasıl ağırlaştırdığını hissedebilirsiniz. Bu odada, köşeye bırakılmış, kilden veya kaymak taşından yapılmış, ağzı bal mumuyla sıkıca kapatılmış kaplar durur. Bu kapların içinde, insanlık tarihinin en büyüleyici hayatta kalma sırlarından biri yatar. Bal. 3000 yıl boyunca, krallıklar yıkılmış, nehir yatakları değişmiş, diller unutulmuş ve yeniden öğrenilmiştir. Ancak o kapların içindeki altın renkli sıvı, sanki daha dün bir kovanın peteğinden süzülmüş gibi taze kalmıştır. Bu, doğanın çürümeye karşı verdiği en büyük savaştır ve bu savaşı, sessizce, hiç kıpırdamadan kazanmıştır. Bu koruma mucizesini anlamak için, önce bu mahzenin, yani o soğuk odanın fiziksel koşullarına bakmak gerekir. Soğuk, moleküllerin dansını yavaşlatır. Isı enerjidir, harekettir, kaostur. Soğuk ise düzendir, duraklamadır. Yerin altındaki bu oda, tıpkı kış uykusuna yatan bir canlının inine benzer. Burada hava akımı yoktur. Oksijen, yüzyıllar boyunca aynı taşların arasında döner durur, ancak yeni bakterilerin, mantar sporlarının veya nemin içeri girmesine izin vermez. Bu durağanlık, balın bozulmadan kalabilmesi için gereken ilk şarttır, istikrar. Kabın kapağındaki bal mumu mühür, antik eller tarafından özenle yerleştirilmiştir. Bal mumu, arıların kendi vücutlarından salgıladıkları, suyu ve havayı geçirmeyen mükemmel bir yalıtım malzemesidir. Mühür kırılıp kapak açıldığında, içeriden yükselen koku, çürümüş bir gıdanın o ağır, ekşi kokusu değildir. Aksine, binlerce yıl öncesinin kır çiçeklerinin, Nil kıyısında açan nilüferlerin ve güneşin kokusudur. Bal, akışkanlığını korur. Belki biraz kristalleşmiştir, şeker molekülleri birbirine daha sıkı sarılmıştır ama hafif bir ısıyla tekrar o eski, altın rengi akışkanlığına dönebilir. Peki, biyolojik bir madde nasıl olur da zamanın dişlileri arasında öğütülmeden kalabilir? Bunun cevabı, kimyada ve hayatta kalma biyolojisinin derinliklerinde saklıdır. Bal, aslında doğanın en güçlü su tutucularından biridir, ancak içinde serbest dolaşan su neredeyse yoktur. Bir bakteri veya maya hücresi, hayatta kalmak için neme ihtiyaç duyar. Balın üzerine konan bir mikroorganizma, yaşam kaynağı bulduğunu sanır. Ancak balın kimyasal yapısı, o kadar yoğundur ki, ozmotik basınç denilen bir fizik kuralı devreye girer. Bal, higroskopik bir maddedir, yani suyu kendine çeker. Bakterinin hücresindeki suyu, acımasız bir güçle emerek dışarı çeker. Mikroorganizma, su dolu bir okyanusta susuzluktan kuruyan bir kazazede gibi, balın içinde büzüşür ve etkisiz hale gelir. Bu, mikroskobik düzeyde gerçekleşen, sessiz bir savunma sanatıdır. Bal, içine giren her türlü tehdidi kurutarak yok eder. Bu süreç, kışın hayatta kalmaya çalışan bir vücudun stratejisine benzer. Soğuk havada, vücut kanı merkezde toplar, uzuvlardan çeker. Hayati organları korumak için, dış çeperdeki yaşamı minimuma indirir. Antik Mısır'daki bal dolu kap da aynı prensibi uygular. İçindeki suyu en aza indirerek, dışarıdan gelen tehditlere karşı kendini kilitler. Balın bu ölümsüzlüğü, sadece su eksikliğiyle açıklanamaz. Arılar, nektarı bala dönüştürürken, midelerinde özel bir enzim salgılarlar, glikoz oksidaz. Bu enzim, nektardaki şekerle birleştiğinde, ortaya iki yan ürün çıkar. Biri glukonik asittir ki bu, balın pH seviyesini düşürür, ortamı asidik hale getirir. Bakteriler asidik ortamları sevmezler, orada üreyemez, koloniler kuramazlar.
İkinci yan ürün ise daha da ilginçtir, hidrojen peroksit. Bugün modern tıpta yaraları temizlemek için kullandığımız, köpürerek mikropları öldüren o madde, arıların binlerce yıldır balın içine, çok düşük miktarlarda ama sürekli olarak yerleştirdiği bir koruyucudur. Mısır mahzenindeki o kap, aslında doğal bir antiseptik deposudur. Bu mahzenin serinliğinde bekleyen bal kavanozu, insan vücudunun enerji depolama mekanizmasının harici bir yansımasıdır. Vücudumuzda da enerji, ihtiyaç anında kullanılmak üzere depolanır. Karaciğerimizde ve kaslarımızda glikojen olarak saklanan şeker, bizim bal kavanozlarımızdır. Soğuk bir kış gecesinde, yorganın altında titrerken veya kar fırtınasında yolunuzu bulmaya çalışırken, vücudunuz bu depoları açar. Tıpkı mühürlü kavanozun açılması gibi enzimler devreye girer, depolanmış şekeri parçalar ve kana karıştırır. Bu şeker, hücrelerin mitokondrilerinde yakılarak ısıya dönüşür. Balın binlerce yıl bozulmadan enerji saklayabilmesi, doğanın enerjiye ne kadar değer verdiğinin kanıtıdır. Enerji, ziyan edilemeyecek kadar kıymetlidir. Antik Mısırlılar, bu altın sıvıyı mezarlara koyarken sadece ölen kişinin ağzı tatlansın diye düşünmüyorlardı. Onlar için bal, sonsuz yaşamın bir simgesiydi. Çürümeyen bir madde, çürümeyen bir ruhun besini olmalıydı. Mezardaki o durağan, tozsuz hava, balın bu özelliğini destekleyen en önemli dış faktördü. Nem yoktu, ışık yoktu, sıcaklık dalgalanmaları yoktu. Sadece sabit, değişmez bir serinlik. Bu serinlik, insan fizyolojisinde de derin bir karşılık bulur. Uykuya daldığımızda, vücut ısımız hafifçe düşer. Metabolizmamız yavaşlar. Kalp atışlarımız, uyanık olduğumuz zamankinden daha seyrek, daha ritmik bir hale gelir. Beynimizdeki elektriksel aktivite, sakin dalgalara dönüşür. Bu durum, mini bir kış uykusudur. Her gece vücudumuz kendini onarmak, toksinleri temizlemek ve enerji depolarını dengelemek için bu soğuma evresine girer. Mahzenin sessizliği ile derin uykunun sessizliği kardeştir. Mısır'daki bal kavanozlarının yapıldığı malzemeye, kaymak taşına dokunduğunuzu düşünün. Pürüzsüz, süt beyazı ve dokunduğunuzda parmak uçlarınızdaki ısıyı hemen emen bir taş. Kaymak taşı, ışığı hafifçe geçirebilen yarı saydam bir yapıya sahiptir, ancak ısıyı iletmekte isteksizdir. Bu taşın seçimi tesadüf değildir. İçerideki sıvıyı, dış dünyadaki sıcaklık değişimlerinden izole etmek için mükemmel bir termal tampondur. Taşın kendisi bir yalıtım malzemesi görevi görür. Tıpkı kışın soğuğundan korunmak için kat kat giyinen bir insanın, vücut ısısını hapseden yünlü giysileri gibi, kaymak taşı da balın kendi iç dengesini korumasına yardımcı olur. Mühürlü kapağın altındaki karanlıkta, moleküllerin hareketi minimumdur. Zaman, burada bir nehir gibi akmaz, bir göl gibi durgundur. Arılar bu balı yaparken, binlerce çiçeği ziyaret etmiş, güneşin altında kanat çırpmışlardı. Kovana döndüklerinde, topladıkları nektarın içindeki fazla suyu buharlaştırmak için, kanatlarını bir vantilatör gibi kullanarak kovanı havalandırmışlardı. Bu devasa emek, nektarın su oranını %18'in altına düşürmek içindi. İşte o kritik eşik, %18. Eğer su oranı bunun üzerinde kalırsa, bal fermente olur, ekşir ve bozulur. Arılar, binlerce yıl önce bu kimyasal dengeyi biliyorlardı. Suyu uçurmak, özü saklamak. Mısır mahzenindeki o kapta saklanan şey, aslında yoğunlaştırılmış güneş ışığı ve uçurulmuş sudur. Bu, hayatta kalmanın temel formülüdür. Gereksiz olanı at, özü koru. Vücudumuz da zorlu koşullarda benzer bir tepki verir. Aşırı soğuğa maruz kaldığında, böbrekler daha fazla çalışarak vücuttaki fazla sıvıyı atmak ister. Soğuk diyürezi denen bu olay, kanın yoğunluğunu artırarak donma riskini azaltmaya yönelik kadim bir reflekstir. Kan daha yoğun hale geldiğinde, hayati organlarda dolaşımı sürdürmek daha kolaylaşır ve ısı kaybı azalır. Arıların balı yoğunlaştırması ile vücudun soğukta kanı merkezde toplaması, aynı biyolojik mantığın ürünüdür, yoğunluk, korumadır. Havanın ağır olduğu bu yeraltı odasında, duvarlardaki hiyeroglifler bile sessizliğe gömülmüştür. Boyalar, lapis lazuli mavisi, aşı boyası kırmızısı ve kömür karası, tıpkı bal gibi, minerallerin kalıcılığına sığınmıştır. Ancak bal, canlı bir organizmanın ürettiği tek bozulmayan gıda olarak orada,
diğer tüm hazinelerden daha değerli bir konumda durur. Altın maskeler, değerli taşlar sadece birer süstür. Bal ise potansiyel enerjidir. Bir kaşık bal, ölmek üzere olan bir insanı canlandırabilir, yorgun bir kası harekete geçirebilir, donmakta olan bir bedene ısı verebilir. Bu enerjinin kaynağı olan basit şekerler, fruktoz ve glikoz, vücut tarafından herhangi bir sindirim işlemine gerek kalmadan doğrudan kana karışabilir. Antik dünyada bu özellik, balı sadece bir gıda değil, bir ilaç haline getirmiştir. Soğuk kış günlerinde veya hastalık anlarında vücudun direncini artırmak için kullanılan bu şifalı sıvı, hücrelerin ihtiyaç duyduğu yakıtı en saf haliyle sunar. Mısır mahzenindeki o kavanoz, aslında biyolojik bir pildir. Yüzyıllar boyunca şarjını kaybetmemiş, uykuda bekleyen bir pil. Mahzenin duvarlarına dokunduğunuzda, parmaklarınızda kalan ince toz tabakası bile bu durağanlığın bir parçasıdır. Toz, havada asılı kalamayacak kadar ağırdır çünkü hava hareketsizdir. Her şey yerine oturmuştur. Yer çekimi, her zerreyi olması gereken yere sabitlemiştir. Bu mutlak dinginlik, balın kristalleşme sürecini de etkiler. Balın içindeki glikoz molekülleri, zamanla çözeltiden ayrılarak katı kristallere dönüşür. Bu, balın bozulduğu anlamına gelmez, sadece form değiştirdiğini gösterir. Katılaşma, moleküllerin daha kararlı bir yapıya geçme arzusudur. Isıtıldığında, bu kristaller tekrar sıvıya karışır ve bal eski haline döner. Bu geri dönüşüm yeteneği, doğada nadir bulunan bir özelliktir. Çoğu gıda bozulduğunda geri dönüşü yoktur ama bal, sabırla bekler. Karanlıkta bekleyen bu sabır, insanın soğuğa karşı geliştirdiği direncin de bir metaforudur. Vücudumuzun yağ dokusu, özellikle de kahverengi yağ dokusu, kışın soğuğunda bizi sıcak tutmak için bekleyen bir enerji rezervidir. Bebeklerde ve kış uykusuna yatan hayvanlarda bolca bulunan, yetişkinlerde ise daha az miktarda ama stratejik bölgelerde boyun, omuzlar, omurga çevresi saklanan kahverengi yağ hücreleri, tıpkı o bal kavanozu gibi ihtiyaç anında açılmayı bekler. Bu özel hücreler, diğer yağların aksine enerjiyi depolamak yerine doğrudan ısıya dönüştürmek için programlanmıştır. Soğuk havayla temas ettiğimizde, beyinden gelen bir sinyalle bu hücreler aktifleşir, mitokondrileri son hızla çalışır ve vücut ısısını içeriden dışarıya doğru yükseltir. Mahzende saklanan balın kimyasal enerjisi ile, vücudumuzda saklanan yağın termal enerjisi, hayatta kalmanın iki farklı yüzüdür. Mısır'daki bu mezar odası, dış dünyanın kaosundan izole edilmiş bir laboratuvardır. Burada zamanın etkisi sıfırlanmıştır. Kavanozun kapağını açtığınızda duyduğunuz o hafif pf sesi, binlerce yıllık vakumun bozulma sesidir. İçeri giren taze hava, balın yüzeyiyle buluştuğunda, uyuyan dev uyanır. Bal, atmosferdeki nemi hemen hissedecek ve emmeye başlayacaktır. Bu yüzden, keşfedilen balın tadına bakıldıktan hemen sonra tekrar mühürlenmesi veya hızla tüketilmesi gerekir. Koruma kalkanı kalktığında, doğanın döngüsü tekrar işlemeye başlar. Bu mahzen, bize şunu öğretir, hayatta kalmak, bazen durmak demektir. Hareketsiz kalmak, enerjiyi korumak, kendini dış etkilerden yalıtmak. Kışın doğanın yaptığı da tam olarak budur. Ağaçlar sularını köklerine çeker, hayvanlar inlerine çekilir, tohumlar toprağın altında uykuya yatar. Mısır'daki bal kavanozu, bu evrensel bekleme ve koruma yasasının insan eliyle yapılmış en mükemmel taklididir. O kavanozda sadece bir yiyecek değil, bir felsefe saklıdır. Mahzenin derinliklerinden yukarıya, yeryüzüne doğru çıkmaya başladığınızda, hava yavaş yavaş ısınır. Soğuk taşların yerini kumlu zemin alır. Işık artar, sesler çoğalır. Vücudunuz, yeraltının o hipnotik serinliğinden çıkıp, güneşin dinamik ısısına uyum sağlamaya çalışır. Ancak zihninizde, o karanlık odadaki mühürlü kavanozun görüntüsü kalır. Zamanın donduğu, çürümenin durduğu ve enerjinin saf bir şekilde saklandığı o yer. Bedeniniz şimdi sıcaklığı hissediyor olabilir. Ama hücreleriniz, o kadim koruma bilgisini, genetik hafızanızın derinliklerinde taşımaya devam ediyor. Vücudunuzun her bir hücresi, zor zamanlar için nasıl enerji saklayacağını, nasıl yavaşlayacağını ve nasıl hayatta kalacağını biliyor. Tıpkı o bal gibi.
Bu yeraltı odasından tamamen çıkıp, çölün uçsuz bucaksız ufkuna baktığınızda, hayatta kalmanın sadece mücadele etmek değil, aynı zamanda doğru zamanda doğru şekilde saklanmak olduğunu anlıyorsunuz. Ve bu saklanma sanatının en ince detayları, sadece balda değil, kendi teninizin altında, damarlarınızda dolaşan kanda ve nefes alışverişinizde gizli. Şimdi, o derin nefesten, bir sonraki adımın hikayesine doğru süzülüyoruz. Çöl rüzgarı, derinizdeki gözeneklerin üzerinden görünmez bir el gibi geçerken, o sıcaklığın aslında binlerce kilometre ötedeki bir yıldızdan gelen titreşim olduğunu fark edersiniz. Güneş, gökyüzünün tepesinde asılı duran devasa bir enerji kaynağıdır ve aşağıda, Nil Nehri'nin kıyısındaki sazlıkların arasında, bu enerjiyi yakalayıp sonsuza dek saklamanın formülünü çözmüş küçük kanatlı simyacılar çalışmaktadır. Mısır çölünün sarı sıcağında, hava o kadar kurudur ki, nefesinizdeki nem bile saniyeler içinde buharlaşır, ancak arılar, topladıkları nektarı, zamanın ve çürümeyi başlatan bakterilerin asla ulaşamayacağı bir forma dönüştürmekle meşguldür. Bu süreç, doğadaki en sabırlı ve en hassas kimyasal dönüşümlerden biridir. Bir arı, çiçeğin kalbinden aldığı nektarı kursağına doldurduğunda, aslında sadece şekerli bir su taşımaz, o suyun içinde güneş ışığının saf enerjisi gizlidir. Ancak nektar, bu haliyle savunmasızdır. İçindeki yüksek su oranı, mayalanmaya ve bozulmaya açıktır. Mısırlıların binlerce yıl sonra, o mezar odasında bulacağı bozulmamış balın sırrı, arının gövdesinde başlayan ve kovanın karanlığında devam eden o mikroskobik kurutma işleminde yatar. Arı, kursağındaki invertaz adlı enzimi nektara karıştırır. Bu enzim, sükrozu daha basit yapılara, glikoz ve fruktoza böler. Bu, biyolojik bir parçalamadır, moleküllerin daha kararlı, daha yoğun bir hale geçişinin ilk adımıdır. Kovana dönüldüğünde, binlerce kanat aynı anda, tek bir ritimle havayı dövmeye başlar. Bu kanat çırpışları, kovanın içinde sürekli bir hava akımı yaratır. Amaç serinlemek değil, buharlaştırmaktır. Nektarın içindeki su, bu rüzgar tünelinde yavaş yavaş uçar gider. Su oranı %18'in altına düştüğünde, sıvı artık nektar değildir. O, bakterilerin içinde yaşayamayacağı kadar yoğun, ozmotik basıncı o kadar yüksek bir maddeye dönüşmüştür ki, herhangi bir mikroorganizma bu ortama girdiğinde, balın kendisi o mikroorganizmanın suyunu çeker ve onu etkisiz hale getirir. Bal, böylece kendi kendini koruyan steril bir bandaja, akışkan bir altına dönüşür. Antik Mısır'da bu süreci izleyen bal mühürcüleri unvanlı rahipler ve zanaatkarlar, doğanın bu kusursuz koruma yöntemini taklit etmeye çalışmışlardır. Onlar için bal, sadece bir tatlı değil, ölümsüzlüğün sıvı haliydi. Nil Nehri boyunca, sallar üzerine yerleştirilmiş kovanları taşıyan arıcılar, çiçeklerin açma mevsimini takip ederek, nehri bir aşağı bir yukarı, yavaşça, akıntının hızıyla kat ederlerdi. Bu yolculuk sırasında, elde edilen bal, gözenekli yapısı nedeniyle dışarıdaki sıcaklık değişimlerini içeride dengeleyebilen kil çömleklere aktarılırdı. Ancak kilin gözenekleri hava geçirirdi ve hava, nem demekti, nem ise balın en büyük düşmanıydı. İşte burada, insanın doğayı taklit etme yeteneği devreye girerdi. Çömleğin ağzı, yine arının ürettiği bal mumu ile kapatılır, üzerine ıslak kil sıvanır ve son olarak firavunun mührü basılırdı. Bu mühür, sadece bir mülkiyet işareti değil, aynı zamanda hava geçirmezliğin garantisiydi. İçerideki bal, artık dış dünyanın kaosundan, mevsimlerin değişiminden, çöl fırtınalarından ve zamanın yıkıcı etkisinden tamamen yalıtılmıştı. Bu yalıtım prensibi, soğuk bir kış gecesinde hayatta kalmaya çalışan insan, vücudunun uyguladığı stratejiyle birebir aynıdır. Vücudunuz, tıpkı o kil çömlek gibi, içindeki değerli ısıyı ve enerjiyi korumak için katmanlar oluşturur. Soğuk hava cildinize temas ettiğinde, beyninizin hipotalamus bölgesi vücudun termostatı, derhal mühürleme emrini verir. Tıpkı arıların kovanın girişini daraltması veya Mısırlı rahiplerin çömlek ağzını bal mumuyla kapatması gibi, vücudunuz da yüzeydeki damarları büzer. Vazokonstriksiyon adı verilen bu süreçte, kan, vücudun dış çeperlerinden, yani deriden ve uç noktalardan çekilerek merkeze,
hayati organların bulunduğu iç kaleye doğru yönlendirilir. Parmaklarınızın soğumasının sebebi, vücudunuzun kalbinizi, ciğerlerinizi ve karaciğerinizi sıcak tutma tercihidir. Kan, derinin hemen altındaki o ince ağdan çekildiğinde, deri doğal bir yalıtım malzemesine, soğukla iç organlar arasında bir kalkana dönüşür. Kanın bu içe çekilişi, metabolizmanızın da kış moduna girmesine neden olur. Balın koyulaşarak akışkanlığını yavaşlatması gibi, soğukta insan metabolizması da enerjiyi daha verimli kullanmak için ince ayarlamalar yapar. Karaciğeriniz tıpkı o antik kavanoz gibi glikojen depolar. Glikozun, yani kan şekerinin uzun zincirler halinde paketlenmiş ve saklanmış hali olan glikojen, vücudun zor zamanlar için sakladığı kendi balıdır. Normalde bu depolar günlük aktivitelerde harcanır. Ancak vücut soğukla ve kıtlıkla karşılaştığında bu depolara erişimi çok daha kontrollü bir hale getirir. Kışın hayatta kalma sanatında vücudun bu enerji deposunu nasıl yaktığı, balın bozulmadan nasıl kaldığı kadar büyüleyicidir. Burada sahneye, vücudumuzun sobası olarak bilinen kahverengi yağ dokusu çıkar. Beyaz yağ dokusu sadece enerji depolarken, kahverengi yağ dokusu, mitokondri adı verilen enerji santralleriyle doludur. Bu hücreler, demir açısından zengindir ki rengini de buradan alır ve tek bir amacı vardır, ısı üretmek. Soğuk havaya maruz kaldığınızda, titremeye başlamadan hemen önce, vücudunuz bu kahverengi yağ depolarını aktif hale getirir. Bu, biyolojik bir yanma işlemidir. Karaciğerdeki glikojen, vücudun balı, serbest bırakılır, kana karışır ve kahverengi yağ hücrelerine taşınır. Burada oksijenle tepkimeye girerek, hareket enerjisi yerine doğrudan ısı enerjisine dönüştürülür. Bu, kovanın içindeki arıların kanat çırparak sıcaklığı sabit tutmasına benzer ama burada hareket yoktur, sadece kimyasal bir ısınma vardır. Sessiz, görünmez ve hayati bir ısınma. Ancak insan vücudu bal kavanozu kadar pasif değildir. O, aktif bir dengeleyici olmak zorundadır. Soğukta hayatta kalmanın en kritik unsurlarından biri hidrasyon, yani su dengesidir. Balın içindeki su oranının düşüklüğü onu korurken, insan vücudunun soğukta suya olan ihtiyacı paradoksal bir şekilde artar. Soğuk hava genellikle kurudur. Nefes aldığınızda, ciğerleriniz o kuru ve soğuk havayı ısıtmak ve nemlendirmek zorundadır. Her nefes verişinizde, vücudunuzdan dışarıya görünmez bir su buharı bulutu süzülür. Bu, enerji ve ısı kaybıdır. Kadim topluluklar, özellikle soğuk iklimlerde yaşayanlar, bu kaybı en aza indirmek için burundan nefes almanın hayati önemini keşfetmişlerdir. Burun kanalları, türbinler gibi çalışarak giren havayı ısıtır ve çıkan havanın neminin bir kısmını geri yakalar. Bu, vücudun kendi içindeki nemi mühürleme yöntemidir. Tıpkı bal mumuyla kapatılan kavanoz gibi, nefes yolları da nemi içeride tutmaya çalışır. Antik Mısır'da balın saklandığı o karanlık oda, yerin metrelerce altındaydı. Orada sıcaklık sabitti. Ne gündüzün kavurucu sıcağı, ne de gecenin dondurucu soğuğu oraya ulaşabilirdi. Bu termal atalet, yani sıcaklık değişimlerine karşı direnç, toprağın kütlesinden gelirdi. İnsan vücudu da benzer bir termal kütleye sahiptir, ancak bunu korumak için dış desteğe ihtiyaç duyar. Kışın giyilen kat kat giysiler, aslında arı kovanının petekleri arasındaki hava boşluklarını taklit eder. Yün, deri veya modern sentetik lifler. Hepsinin amacı aynıdır, vücudun ürettiği o değerli ısıyı, derinin hemen üzerinde hapsedecek durgun hava katmanları oluşturmak. Tek bir kalın katman yerine, birden fazla ince katman giymek, aralarındaki hava yastıkları sayesinde ısıyı çok daha iyi izole eder. Hareketsiz hava, bilinen en iyi yalıtkanlardan biridir. Balın viskozitesi, içindeki moleküllerin hareketini kısıtlayarak ısı transferini yavaşlatır, giysilerinizin arasındaki hava da aynı şekilde ısı kaçışını engeller. Mısır'daki o bal kavanozuna geri dönersek, onun kapağını açtığınızda yüzünüze çarpan koku, sadece tatlı bir aroma değildir, o, binlerce yıl öncesinin çiçek polenlerinin, o yılın yağmurlarının, Nil'in taşkınlarının ve o dönemin güneş ışığının korunmuş halidir. Biyokimyasal bir zaman kapsülüdür. Vücudunuz da kış mevsiminde,
bahar ve yaz aylarında depoladığı vitaminleri ve mineralleri kullanır. Özellikle D vitamini, güneş ışığının derimizde sentezlenip karaciğer ve yağ dokusunda depolanmış halidir. Kışın güneşin zayıf olduğu, günlerin kısaldığı o uzun karanlık dönemlerde, kemiklerimiz ve bağışıklık sistemimiz, aylar önce depolanmış bu güneş ışığı rezervlerini kullanır. Tıpkı kışın kovanın derinliklerinde stokladıkları balı tüketen arılar gibi, biz de yazın tenimizde biriktirdiğimiz ışığı tüketiriz. Bu yüzden, kışın hayatta kalmak, sadece o anki soğukla mücadele etmek değil, geçmişteki bolluğu bugünkü kıtlıkta idareli kullanma sanatıdır. Mısır çöllerinde gece ilerledikçe, sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Gökyüzü o kadar berraktır ki, yıldızlar sanki yere dokunacakmış gibi parlar. Bu berraklık, yerdeki ısının hızla uzaya kaçmasına neden olur. Radyatif soğuma denilen bu olayda, zemin ısısını kaybederken, yer altındaki o mahzen ılıklığını korumaya devam eder. Bal, o kavanozun içinde, akışkanlığını yitirip kristalize olmaya başlayabilir. Kristalizasyon, balın bozulduğu anlamına gelmez, aksine, bu onun kendini koruma mekanizmasının bir parçasıdır, daha kararlı, daha katı bir yapıya geçiştir. Glikoz molekülleri birbirine tutunur, suyu dışarı iter ve bal donuk, şekerli bir macuna dönüşür. İnsan vücudu da aşırı soğukta benzer bir katılaşma riskiyle karşı karşıyadır. Ancak kanımız, bal gibi kristalize olursa, bu yaşamın sonu demektir. Bu yüzden, evrimsel süreçte vücudumuz, kanın donma noktasını düşüren ve akışkanlığını koruyan çözünmüş maddelerle donatılmıştır. Soğukta damarlar daralsa da, kanın içeriğindeki proteinler ve tuzlar, suyun buz kristalleri oluşturmasını engellemek için sürekli bir kimyasal savaş verir. Hücre zarları, soğukta sertleşip kırılganlaşmamak için, yapılarındaki yağ asitlerini değiştirerek daha esnek, daha akışkan bir form alır. Bu, mikroskobik düzeyde gerçekleşen muazzam bir adaptasyondur. Hücreniz, dışarıdaki soğuğa, kendi zarının kimyasını değiştirerek yanıt verir. Gecenin en soğuk saati, şafaktan hemen öncedir. Çöl sessizliğinde, sadece rüzgarın kum tepelerini yalayan sesi duyulur. Bu sessizlikte, arıların kovan içindeki vızıltısı durmuş, hepsi kraliçenin etrafında bir yumak oluşturmuştur. Bu kış salkımı, termodinamiğin yaşayan bir örneğidir. Salkımın dışındaki arılar, soğuğa karşı bir yalıtım tabakası oluştururken, içtekiler kaslarını titreştirerek ısı üretir. Ve sürekli yer değiştirirler. Dışarıdakiler içeriye, içeridekiler dışarıya. Bu döngü, hiçbir bireyin donmamasını sağlar. Mısır'daki bal kavanozu, tek başına duran yalnız bir nesne gibi görünse de, aslında bu kolektif çabanın, bu birlikte ısınmanın somutlaşmış ürünüdür. Modern dünyada, konforlu evlerimizde, termostatların ayarıyla oynarken, vücudumuzun bu kadim yeteneklerini çoğu zaman unuturuz. Ancak soğuk bir rüzgar yüzümüze çarptığında veya beklenmedik bir kar fırtınasında kaldığımızda, o eski genetik kodlar uyanır. Tüyleriniz diken diken olur bu. Atalarımızdan kalan, kürkümüzü kabartarak hava hapsetme refleksinin bir kalıntısıdır. Omuzlarınız kulaklarınıza doğru yaklaşır, vücudunuz küçülmeye, yüzey alanını azaltmaya çalışır. Bunların hepsi, binlerce yıl önce o mağaralarda, o çöllerde veya o buzlu tundralarda hayatta kalmamızı sağlayan istemsiz tepkilerdir. Bal, zamanı durdurur. İnsan vücudu ise zamanın akışına direnerek onu yavaşlatır. O mühürlü kavanozun içindeki durağanlık ile damarlarımızdaki kontrollü akış, aslında yaşamın iki farklı yüzüdür. Biri saklar, diğeri harcar ama ikisi de enerjinin korunumu yasasına boyun eğer. Balın içindeki glikoz, 1000 yıl sonra bile bir hücreye girdiğinde aynı enerjiyi verecektir. Enerji kaybolmaz, sadece form değiştirir, saklanır, bekler ve doğru an geldiğinde, bir kasın kasılmasında veya bir düşüncenin oluşumunda yeniden açığa çıkar. Karanlık mahzenden çıkıp, yıldızların altındaki çöle baktığınızda, o kavanozun içindeki altın renkli sıvının, sadece bir gıda olmadığını, bir yaşam stratejisi olduğunu daha iyi anlarsınız. Doğada hiçbir şey israf edilmez. Ne bir damla su, ne bir ışık huzmesi, ne de bir nefes. Her şey, bir döngünün içinde, bir formdan diğerine geçerek varlığını sürdürür. Bal, bu döngüde bir duraklama noktasıdır. Mükemmel bir virgül. Şimdi, zihninizi,
Bu kimyasal ve biyolojik detayların ağırlığından yavaşça sıyırıp, çölün o uçsuz bucaksız dokusuna odaklayın. Kum tanelerinin her biri, milyonlarca yıl boyunca rüzgarın ve suyun etkisiyle yontulmuş minik silikon kristalleridir. Tıpkı balın kristalleşmesi gibi, kum da kayaların zamanla ufak olup, en kararlı hallerine dönüşmüş biçimidir. Rüzgar, bu kristallerin üzerinde, sanki dev bir ipek kumaşı okşar gibi eser. Ses yok, sadece sürtünmenin yarattığı o düşük frekanslı uğultu var. Bu uğultu, doğanın ninni mırıldanmasıdır. Vücudunuz, öğrendiği bu bilgilerle artık soğuğa karşı daha bilinçli bir duruş sergiliyor. Kan akışınızın, cildinizin altındaki o karmaşık ağın, nefesinizdeki nemin farkındasınız. Bu farkındalık sizi daha sakin, daha yerleşik kılıyor. Acele etmeye gerek yok. Tıpkı o balın binlerce yıl beklediği gibi, siz de şu anın içinde güvenle ve sabırla bekleyebilirsiniz. Zihniniz, çölün o serinleyen havasında, kum tepelerinin yumuşak eğimleri arasında kaybolmaya başlarken, göz kapaklarınızın ağırlaştığını hissediyorsunuz. Bu ağırlık, yorgunluktan değil, bedenin enerji tasarrufu moduna geçişinden, o güvenli iç kaleye çekilişinden kaynaklanıyor. Çölün gecesi, gündüzün tüm o parlak ve yorucu ışığını yutup, yerine kadife bir karanlık serer. Bu karanlık, korkutucu değildir. Aksine, koruyucudur, örtücüdür. Her şeyi eşitler, her şeyi gizler ve dinlendirir. İşte bu karanlığın içinde, çok uzaklarda, belli belirsiz bir silüet belirir. Kumların arasından yükselen, rüzgarın aşındıramadığı, zamanın bükemediği bir yapı. İnsan elinden çıkma ama doğanın bir parçası gibi duran devasa bir geometri. Bir sonraki adımımızda, bu silüetin gölgesine doğru yürüyecek ve orada, taşların hafızasında saklı başka bir sırrı keşfedeceğiz. O taşlar ki, sadece mezarları değil, aynı zamanda mühendisliğin, inancın ve gökyüzüyle kurulan o hassas ilişkinin de bekçileridir. Rüzgarın yönü şimdi oraya doğru esiyor, bizi o kadim taş yığınının eteklerine, tarihin en büyük gizemlerinden birinin tam kalbine doğru, yavaşça ve nazikçe itiyor. Bu taş kütlesinin gölgesi, kumların üzerine düştüğünde, binlerce yılın ağırlığı da omuzlarınızdan yavaşça yere süzülür. Devasa blokların arasından sızan hava, dışarıdaki çöl sıcağına tezat, serin ve kurudur. İçeriye doğru uzanan dar koridorlar, ışığın ulaşamadığı, sesin kaybolduğu, zamanın dışına itilmiş bir boşluğa açılır. Bu boşlukta, karanlığın içinde bekleyen sadece taş lahitler veya duvar resimleri değildir. Odanın köşesinde, zeminin tozlu yüzeyine yerleştirilmiş, pişmiş topraktan yapılmış mütevazı kaplar durmaktadır. Dış yüzeyleri zamanla matlaşmış, belki üzerindeki boyalar silikleşmiştir ama formları hala kusursuzdur. İşte bu kapların içinde, kapağı bal mumu ve kil ile mühürlenmiş olan da, doğanın en büyük simya mucizelerinden biri uyumaktadır. Mühürlü kapağın altındaki karanlıkta, altın rengi bir akışkan, tam 3000 yıldır hiç bozulmadan, hiç değişmeden, ilk günkü saflığını koruyarak beklemektedir. Bu, baldır. Antik Mısır'ın arıcılarının, Nil Nehri'nin kıyısındaki çiçeklerden topladığı, güneşin sıvı hali olarak gördükleri o kutsal nektar. Bir gıdanın 3000 yıl boyunca yenilebilir kalması, insan zihninin kavrayışını zorlayan bir durağanlık gerektirir. Ancak bu durağanlık, balın kimyasal yapısının, biyolojinin en temel yasalarıyla girdiği sessiz bir anlaşmanın sonucudur. Bu kavanozun içine, moleküler düzeyde bir yolculuk yaptığımızda, orada süregelen kadim bir savaşı ve mutlak bir zaferi görürüz. Balın bozulmamasının sırrı, aslında onun suya duyduğu doymak bilmez açlıkta gizlidir. Şeker, doğası gereği higroskopiktir, yani çevresindeki nemi kendine çeker, onu hapseder. Antik Mısır'daki arılar, topladıkları nektarı kovanlarında işlerken, kanatlarını sürekli çırparak sıvının içindeki su oranını %18'in altına düşürürler. Bu, biyolojik bir çöldür. Tıpkı şu an içinde bulunduğumuz sahranın, yaşamı zorlayan kuraklığı gibi, balın içi de bakteriler ve mikroorganizmalar için yaşanması imkansız bir kuraklıktadır. Bir bakteri, tesadüfen bu bal kavanozunun içine düştüğünde, hayatta kalabilmek için suya ihtiyaç duyar. Ancak balın içindeki şeker molekülleri, ortamdaki o azıcık suyu öylesine sıkı tutar
Öylesine güçlü bir bağla sarar ki, bakteri kendi hücresindeki suyu bala kaptırır. Bu ozmotik basınçtır. Sessiz, hareketsiz ama kesin bir fizik kuralı. Bakteri, su kaybederek büzüşür ve faaliyetini durdurur. Kavanozun içindeki bu altın sıvı, aslında mikroskobik düzeyde sürekli çalışan, davetsiz misafirleri etkisiz hale getiren, kendi kendini koruyan aktif bir kalkan gibidir. Mısırlıların bu kavanozu kapatırken kullandıkları kil ve bal mumu mühür ise, dışarıdaki nemli havanın içeri girmesini engelleyerek, bu kusursuz dengeyi 1000 yıllar boyunca korumuştur. Kavanozun kapağını zihnimizde yavaşça araladığımızda, o yoğun, kehribar rengi sıvının ağır ağır hareket ettiğini görürüz. Viskozitesi o kadar yüksektir ki, akmakla durmak arasında tereddüt eder gibidir. Bu yavaşlık, acele etmemenin, sabrın fiziksel bir tezahürüdür. Tıpkı kış uykusuna yatan bir canlının metabolizması gibi, bal da enerjisini saklar, harcamaz. İçinde barındırdığı glukoz ve fruktoz, güneş ışığının bitkiler tarafından yakalanıp, kimyasal bağlara hapsedilmiş halidir. 3000 yıl sonra bu baldan bir kaşık alındığında o günün güneşi, o dönemin çiçeklerinin aroması ve o antik arıların emeği damakta yeniden hayat bulur. Bu tatlı sıvının insan vücuduna girişi, bedenin derinliklerinde sakinleştirici ve onarıcı bir süreci başlatır. Dilin üzerine değdiği andan itibaren, tükürükteki amilaz enzimleri, balın içindeki karmaşık şekerleri nazikçe çözmeye başlar. Bu, vücut için zorlu bir sindirim savaşı değil, kolayca kabul edilen bir hediyedir. Bal, mideye ulaştığında, asidik yapısı sayesinde oradaki dengeyle uyum sağlar. Mısırlılar, balın sadece bir gıda değil, aynı zamanda bir ilaç olduğunu biliyorlardı. Yaraların üzerine sürüldüğünde, hava ile teması kesip bakterileri kurutarak iyileşmeyi hızlandırdığını gözlemlemişlerdi. Bu bilgi, deneme yanılma yoluyla elde edilmiş, nesilden nesile fısıldanmış bir bilgelikti. Vücut, baldan aldığı bu saf enerjiyi, karaciğerde glikojen olarak depolar. Bu depo, kışın soğuk gecelerinde veya uzun süreli açlıklarda, bedenin ısısını korumak, beyin fonksiyonlarını sürdürmek için kullandığı bir yakıttır. Glikoz kana karıştığında, beyin güvendeyim sinyalini alır. Enerji mevcuttur, avlanmaya veya savaşmaya gerek yoktur. Bu sinyal, parasempatik sinir sistemini devreye sokar. Kalp atışları yavaşlar, kaslar gevşer, göz kapakları ağırlaşır. Antik bir mezarın serinliğinde bulunan bal, aslında biyolojik bir uyku ilacı, bedeni dinlenmeye davet eden bir elçidir. Nil Nehri'nin kıyısında bu balı üreten arıcıları düşünmek, zihni daha da sakinleştirir. Onlar, nehrin akışına göre yer değiştiren, sazlardan yapılmış sallar üzerinde kovanlarını taşıyan göçebelerdi. Çiçeklerin açma zamanını takip ederek, nehir boyunca aşağı ve yukarı süzülürlerdi. Arıların vızıltısı, suyun şapırtısına karışırdı. Arıcı, kovanlara yaklaşırken sakin olmak zorundaydı. Ani hareketler, korku kokusu, arıları huzursuz edebilirdi. Bu yüzden, hareketleri yavaş, nefesi düzenli, zihni berrak olmalıydı. Tütsülediği kuru otların dumanı, kovanın içine sızarken, arıların iletişim feromonlarını baskılar, onları bir nevi transa sokardı. Arıcı ve arı, dumanın ve nehrin huzurunda, ortak bir ritimde buluşurdu. Bu ritim, balın kavanoza doldurulup mühürlenmesiyle durdurulmuş, dondurulmuş bir zamana dönüşür. Kilin serin yüzeyi, bal mumunun yumuşak dokusu, içeriği dış dünyanın kaosundan izole eder. Mühür basıldığında, artık o kavanoz bir zaman kapsülüdür. İçindeki sıvı, ne buharlaşır ne de donar. Sadece bekler. Bu bekleyiş, bir kayanın jeolojik sabrına benzer. Acelesi yoktur. Yarın, 100 yıl sonra veya 1000 yıl sonra açılmasının bir önemi yoktur. İçindeki öz aynı kalacaktır. Modern dünyada, buzdolaplarının motor sesleri arasında sakladığımız yiyeceklerin aksine, bu kadim koruma yöntemi sessizliğe dayalıdır. Elektrik yoktur, titreşim yoktur. Sadece, malzemenin kendi doğasına duyulan güven vardır. Oksijeni kesmek, nemi uzak tutmak ve ışığı engellemek. Bunlar, biyolojik bozulmayı durduran 3 temel bekçidir. Evlerimizde kavanozlara kışlık erzak hazırlarken yaptığımız vakumlama işlemi, aslında o Mısırlı arıcının kil mührüyle aynı prensibi taşır, havayı dışarıda bırakmak, zamanı içeride hapsetmek.
Kavanozun durduğu o karanlık odada sıcaklık sabittir. Dışarıda kum fırtınaları kopsa da, güneş kavurucu bir sıcaklıkla her şeyi yaksa da, taş duvarların ardındaki bu oda hep aynı serinliktedir. Yerin metrelerce altındaki bu termal kararlılık, balın kristalleşmesini, dokusunun bozulmasını engeller. Balın içindeki glükoz molekülleri, su moleküllerinden ayrılıp kristal yapıya geçmek istese de, ortamın ısısı ve balın asitlik derecesi buna direnir. Moleküller, birbirlerinin üzerinden kayarak, o sonsuz akışkanlıklarında asılı kalırlar. Bu asılı kalış hali, zihnin uykuya dalmadan önceki haline benzer. Düşünceler akışkandır ama net bir şekil almazlar. Birbirine tutunmaz, kristalleşip sertleşmezler. Sadece var olurlar. Balın, kavanozun cidarına yaptığı o hafif baskı, yerçekiminin onu aşağıya çekmesi ama viskozitesinin buna direnmesi, durağan bir gerilim yaratır. Bu gerilim, enerjidir, potansiyel, kullanılmaya hazır ama şimdilik dinlenen bir güç. Mısırlılar, balın Ra'nın gözyaşları olduğuna inanırlardı. Güneş tanrısı ağladığında, gözyaşları toprağa düşer ve arılara dönüşürdü. Arılar da bu kutsal özü toplar ve bala çevirirdi. Bu yüzden bal, sadece bir besin değil, ışığın yoğunlaşmış haliydi. Karanlık mezarlara konulmasının sebebi de buydu, ölen kişiye öteki dünyada ışık ve enerji sağlamak. Karanlığın en koyu olduğu yerde, en parlak ışığı saklamak. Vücudumuz da kışın bu prensibi uygular. Dışarısı soğuk ve karanlıkken, içimizdeki biyolojik ocak, depoladığı enerjiyi yavaş yavaş yakarak bizi sıcak tutar. Kan damarları, cildin yüzeyinden çekilip iç organlara, o hayati merkeze doğru büzüşürken, tıpkı o mühürlü kavanoz gibi kendini korumaya alır. Isıyı içeride tutar, dışarıya vermez. Hayatta kalma, bir nevi mühürleme sanatıdır. Gereksiz kapıları kapatmak, pencereleri örtmek ve merkezdeki o kıymetli alevi, o altın rengi akışkan yaşam enerjisini muhafaza etmek. Arıların petek gözlerini inşa edişindeki geometriye baktığımızda, altıgenin mükemmelliğini görürüz. Altıgen, en az malzeme ile en çok depolama alanı sağlayan, yan yana geldiğinde hiç boşluk bırakmayan bir şekildir. Doğa, israfı sevmez. Her miligram bal mumu, her damla bal, muazzam bir verimlilikle saklanır. Bu altıgen odacıklar, bal ile doldurulduktan sonra, yine ince bir bal mumu tabakasıyla kapatılır. Sır kapakları denilen bu ince zar, balın hava ile temasını kesen ilk bariyerdir. Arıcı bu peteği alıp süzdüğünde ve toprak kaba koyduğunda, ikinci bir bariyer oluşturur. Mezara konduğunda ise, üçüncü ve en güçlü bariyer, taş duvarlar devreye girer. Katman katman sessizlik, katman katman koruma. Bu koruma içgüdüsü, hücrelerimizin zarına kadar işlenmiştir. Her hücre, kendi içinde minik bir bal kavanozu gibidir. Zarın seçici geçirgenliği, yararlı olanı içeri alır, zararlı olanı dışarıda tutar. Tıpkı balın bakteriye yaptığı gibi, hücre de kendi iç dengesini, homeostazisini korumak için ozmotik basıncı kullanır. Su giriş çıkışını, mineral dengesini, o mikroskobik kapıları açıp kapatarak yönetir. Bu yönetim, bilincimiz dışında, otonom bir şekilde, sessizce ve sürekli devam eder. Biz uyurken bile, milyarlarca hücre bu nöbeti tutar. Kavanozun üzerindeki toz tabakası, geçen yüzyılların birikimidir. Bir parmak darbesiyle sıyrıldığında, alttaki pürüzsüz yüzey ortaya çıkar. Toz, sadece yüzeydedir. Öze dokunamaz. İnsan zihnindeki günlük endişeler, yorgunluklar da böyledir. Sadece yüzeyde birikirler. Derinlerde, o mühürlü odada, sakin ve bozulmamış bir öz, her zaman saklıdır. Balın hikayesi, bu özün nasıl korunacağını anlatır bize. Dış dünyayla arana mesafe koymak, gereksiz sızıntıları engellemek ve kendi içindeki tatlılığı, enerjiyi, zamanın aşındırıcı etkisine karşı mühürlemek. Kilin soğuk dokusundan, balın sıcak rengine geçerken, duyularımız bu iki zıtlık arasında dengelenir. Katı ve sıvı, soğuk ve sıcak, durağan ve potansiyel. Hepsi o kavanozun içinde bir aradadır. Ve şimdi, o kavanozun bulunduğu yerden, mezar odasının daha da derinliklerine, duvarlardaki resimlerin anlatmak istediği başka bir öyküye doğru gözlerimizi çeviriyoruz. Meşalelerin titrek ışığında, duvarda yürüyen figürler, ellerinde tuttukları nesnelerle bize bir şeyler fısıldıyor.
Bu figürler sadece balı değil, kışın o sert rüzgarlarına karşı bedeni koruyan, sıcaklığı derinin altına hapseden başka bir dokumayı, başka bir malzemeyi işaret ediyorlar. O malzeme ki ne bitkiden ne de taştan gelir. O, bozkırların ve dağların gezginlerinin soğuğu yenmek için doğadan ödünç aldıkları canlı bir sıcaklıktır. Duvardaki o resimler, ellerinde kilden kaplar taşıyan figürlerin ötesinde, bu kapların içine neyin hapsedildiğini anlatır. O hapsedilen şey, sadece bir gıda değil, zamanın kendisine karşı duran bir kimyadır. Figürlerin taşıdığı yük, aslında yoğunlaştırılmış bir güneş ışığı ve daha da önemlisi, suyun bilinçli bir şekilde terk edildiği bir evrendir. Balın sırrı, bu terk edişte gizlidir. Çölün ortasında, kumların sonsuz kuruluğu ile mezar odasının serinliği arasında duran o kavanozun kapağı açıldığında, içerideki altın renkli sıvının binlerce yıldır bozulmamasını sağlayan temel mekanizma, karmaşık bir biyolojik silahtan ziyade, basit bir fizik kuralına dayanır, suyun yokluğu. Yaşam, bildiğimiz şekliyle suyun varlığına muhtaçtır. En küçük bakteriden, en karmaşık mantar sporuna kadar her türlü mikroorganizma, çoğalmak, bölünmek ve beslenmek için neme ihtiyaç duyar. Su, yaşamın hareket alanıdır. Hücrelerin içindeki kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği sahnedir. Ancak bal bu sahneyi kapatır. Arıların, kovan içindeki hummalı çalışması sadece nektar toplamakla ilgili değildir. Onlar, topladıkları nektarı kanatlarıyla oluşturdukları hava akımları sayesinde sürekli havalandırırlar. Bu, doğadaki en sabırlı buharlaştırma işlemlerinden biridir. Nektarın içindeki su oranı, %80'lerden %18'lerin altına düşürülür. Su buharlaşıp havaya karıştığında, geriye kalan şey artık sadece şekerli bir sıvı değildir. O artık neme doymamış, suya aç, hipertonik bir çözeltidir. Kavanozun içine giren bu madde, biyolojik bir çöl gibidir. Bir bakteri hücresini ele alalım. Gözle görülemeyecek kadar küçük, yaşam arzusuna sahip bu tek hücreli canlı, kazara balın yüzeyine düştüğünde kendini bir besin okyanusunda bulduğunu sanabilir. Şeker, enerji demektir ve bakteri bu enerjiye ulaşmak ister. Ancak balın yoğunluğu, bakterinin içindeki suya talip olur. Doğanın denge yasası devreye girer. Ozmoz adı verilen bu yasada, su her zaman yoğunluğun az olduğu yerden, çok olduğu yere doğru hareket etme eğilimindedir. Bakterinin sitoplazması, yani hücre içi sıvısı, bala kıyasla çok daha suludur. Bal, bir sünger gibi davranır. Bakterinin hücre zarından içeriye sızmak yerine, bakterinin içindeki suyu dışarıya, kendine doğru çeker. Bu süreç sessizdir. Hiçbir gürültü, hiçbir mücadele sesi duyulmaz. Bakteri, balın yüzeyine temas ettiği anda, kendi hayati sıvısını dışarıdaki altın renkli okyanusa kaybeder. Hücre zarı büzüşür, iç yapısı çöker ve metabolik faaliyetleri durur. Bakteri ölmez, ancak tamamen etkisiz hale gelir, kurumuş bir yaprak gibi hareket kabiliyetini ve çoğalma yeteneğini yitirir. Balın içinde uykuya dalar. Buna bakteriyostatik etki denir. Bakterilerin durdurulması, dondurulması, zamanın dışına itilmesi. 1000 yıl sonra o kavanoz açıldığında balın bozulmamış olmasının sebebi, onu bozabilecek her türlü ajanın balın susuzluğu karşısında yenik düşmesidir. Antik Mısırlılar, bu kimyasal süreci moleküler düzeyde bilmiyorlardı belki ama sonucunu çok iyi gözlemlemişlerdi. Onlar için kuruluk, ebediyet demekti. Mumyalama işleminin temelinde de aynı mantık yatardı, bedendeki suyu uzaklaştırmak. Natron tuzu ile bedeni kuruturken ne yapıyorlarsa, arılar da nektarı kuruturken aynısını yapıyordu. İnsan bedeni ve bal, suyun yokluğunda zamanı donduruyordu. Bu yüzden mezarlara konulan yiyeceklerin çoğu kurutulmuş meyveler, tahıllar ve en önemlisi baldan oluşurdu. Islak olan çürür, kuru olan kalırdı. Kavanozun içindeki bu durağanlık, balın viskozitesiyle de desteklenir. Akışkanlığa karşı direnç. Bal, su gibi serbestçe hareket etmez. Molekülleri birbirine sıkıca tutunmuştur. Bu sıkılık, oksijenin içeri sızmasını da engeller. Oksijen, bozulmanın diğer failidir. Yağları okside eder, renkleri soldurur, tatları değiştirir. Ancak balın yoğun yapısı, oksijenin derinlere inmesine izin vermez.
Yüzeyde kalan oksijen molekülleri, alttaki derin, karanlık ve yoğun kütleye nüfuz edemez. Böylece, kavanozun dibindeki bal, ilk konulduğu günkü kadar taze, dış dünyadan izole bir şekilde bekler. Bu izolasyon, modern insanın kış aylarında kendi bedeni için uygulaması gereken bir stratejinin de habercisidir. Kış, doğası gereği kurutucudur. Soğuk hava, sıcak havaya göre daha az nem tutar. Dışarıdaki o keskin, berrak kış havası ciğerlerimize dolduğunda, vücudumuzdaki nemi de beraberinde götürmek ister. Tıpkı balın bakteriden su çekmesi gibi, kuru kış havası da cildimizden, dudaklarımızdan ve solunum yollarımızdan su çeker. Kışın hayatta kalmak, sadece sıcaklığı korumak değil, aynı zamanda bu nemi, yani bedenin iç denizini korumaktır. Kadim halklar, İnuitler veya Orta Asya'nın bozkır göçebeleri, bu durumu içgüdüsel olarak biliyorlardı. Kullandıkları hayvansal yağlar, sadece besin değildi, aynı zamanda birer yalıtım malzemesiydi. Cilde sürülen ince bir yağ tabakası, bedenin içindeki suyun dışarıdaki kuru havaya kaçmasını engellerdi. Mühürlenmiş bir bal kavanozu gibi cildi mühürlerlerdi. Modern dünyada unuttuğumuz, ancak cildimizin her kış hatırlattığı kuruma hissi, aslında vücudun su kaybına karşı verdiği bir alarmdır. Biyolojik saatin tik-takları değil, hücrelerin büzüşme sessizliğidir bu. Balın içindeki şeker molekülleri, glikoz ve fruktoz, su moleküllerini o kadar sıkı tutar ki, suyun başka bir kimyasal reaksiyona girmesine izin vermezler. Buna su aktivitesi denir. Bilimde 0 ile 1 arasında bir değerle ölçülür. Saf suyun aktivitesi 1'dir. Yani tamamen özgürdür, her türlü reaksiyona girebilir, bakterileri besleyebilir. Balın su aktivitesi ise 0,60 civarındadır. Bu sınır, çoğu bakteri ve mantar için yaşanmaz bölgedir. Küf mantarları bile bu kadar düşük bir su aktivitesinde üreyemez. Bal, suyu hapseder ama onu kullanıma kapatır. Tıpkı kış uykusuna yatan bir hayvanın metabolizmasını yavaşlatması gibi, bal da suyun hareketliliğini yavaşlatır. Kavanozun kapağındaki bal mumu mührüne geri dönelim. Arıların kendi vücutlarından salgıladıkları bu mum, peteklerin inşasında kullanılan ana malzemedir ama aynı zamanda mükemmel bir yalıtkandır. Hava geçirmez, su geçirmez. Antik Mısır'da rahipler, bal kavanozlarını kapatırken erimiş bal mumu kullanırlardı. Sıcak mum, kavanozun ağzındaki en ufak gözenekleri bile doldurur, soğuduğunda taş gibi sertleşirdi. Bu, sadece fiziksel bir kapak değil, atmosferik bir bariyerdi. İçerideki düşük nemli ortam ile dışarıdaki değişken dünya arasındaki sınırı çizerdi. Bu sınırın içinde zaman farklı akar. Dışarıda krallıklar kurulur, yıkılır, nehirlerin yatakları değişir, iklimler ısınır ve soğur. Ancak balın içindeki moleküler dans durmuştur. Şeker zincirleri birbirinin üzerinden kaymakta zorlanır. Bu yavaşlık bozulmayı imkansız kılar. Bozulma hızlı bir süreçtir, moleküllerin yer değiştirmesini, parçalanmasını gerektirir. Bal ise buna izin vermeyecek kadar yoğundur. Bir kaşık balı kavanozdan alıp akıtmaya çalıştığınızda gördüğünüz o ağır, sünerek akan yapı, aslında zamanın yavaşlatılmış halidir. O akışın her milimetresinde, moleküllerin birbirine tutunma çabası vardır. Vücudumuz da soğukla karşılaştığında, benzer bir yoğunlaşma yaşar. Damarlar büzüşür, kan, hayati organları korumak için merkeze çekilir. Eller ve ayaklar soğur, çünkü vücut, tıpkı balın merkezindeki özü koruduğu gibi, kendi özünü, kalbi ve beyni korumaya alır. Kanın viskozitesi, yani akışkanlığa direnci, soğukta hafifçe artar. Bu, ısının korunmasına yardımcı olan bir savunma mekanizmasıdır. Enerjiyi dış çeperlerden çekip, iç kaleye, o mühürlü odaya toplamak. Kışın yorgun hissetmemizin, daha fazla uyumak istememizin altında yatan biyolojik sebeplerden biri de budur, enerjiyi korumak, hareketi azaltmak ve içsel dengeyi sağlamak. Mezar odasındaki duvar resimlerinde, bal hasadını yapan kişilerin sakinliği dikkat çeker. Arıların etrafında ani hareketler yapmazlar. Duman kullanırlar. Duman, arıları sakinleştirir, onlara ormanda bir yangın varmış hissi vererek, kursaklarını balla doldurmalarını ve kaçmaya hazırlanmalarını sağlar. Karnı tıka basa bal dolu bir arı,
iğnesini kullanmakta zorlanır, hantallaşır. Mısırlılar, bu mekanizmayı kullanarak hasadı güvenli hale getirirlerdi. Buradaki ders, yine doğanın ritmine uyum sağlamaktır. Agresifleşmeden, doğanın kendi savunma mekanizmalarını anlayarak hareket etmek. O kavanozun içindeki bal, sadece bir besin değil, aynı zamanda bir şifa kaynağı olarak da görülürdü. Yaraların üzerine sürüldüğünde yine aynı ozmotik basınçla çalışırdı. Yaradaki bakterilerin suyunu çeker, onları etkisiz hale getirir ve yaranın temiz kalmasını sağlardı. Ayrıca hava ile teması keserek, dokunun iyileşmesi için nemli ama bakterisiz bir ortam yaratırdı. Modern tıbbın hidrojel dediği yara örtülerinin atası, binlerce yıl önce bu kavanozların içindeydi. Vücudun kendi onarım mekanizması ile balın koruyucu kalkanı birleştiğinde iyileşme hızlanırdı. Kavanozun durduğu zemin, kireç taşıdır. Kireç taşı, milyonlarca yıl önce yaşamış deniz canlılarının kabuklarından oluşur. O da bir zamanlar canlıydı, şimdi ise taşlaşmış bir hafızadır. Bal kavanozu, bu taşlaşmış hafızanın üzerinde sıvı bir hafıza olarak durur. Biri katılaşarak zamanı yenmiştir, diğeri sıvı kalarak. İkisi de sessizdir. Bu sessizlik, mağaranın veya mezar odasının karanlığında yankılanır. Işık yoksa, ısı yoksa, hareket yoksa, zamanın yıkıcı etkisi de yoktur. Balın kristallendiğini, şekerlendiğini gördüğümüzde bozulduğunu sanırız. Oysa bu, balın en doğal halidir. Glikoz molekülleri, zamanla sudan ayrılarak kristal yapıya geçmek isterler. Bu bir bozulma değil, bir faz değişimidir. Katılaşma arzusudur. Antik kavanozlardaki bal bazen kristalleşmiş, bazen de hala akışkan bulunmuştur. Bu, balın hangi bitkiden toplandığına, glikoz ve fruktoz oranına bağlıdır. Ama her iki durumda da, o tatlı enerji korunmuştur. Isıtıldığında tekrar eski haline döner. Tıpkı kışın donan bir gölün, bahar güneşiyle tekrar sıvılaşması gibi. Form değişir ama öz aynı kalır. Arıların bu mucizevi sıvıyı üretmek için ziyaret ettikleri çiçekler, bugün artık var olmayan türler olabilir. O kavanozun içinde, soyu tükenmiş bir bitkinin nektarı, dolayısıyla o bitkinin genetik mirasının bir tadı saklıdır. Bal, geçmişin biyolojik bir fotoğrafıdır. Her bir damlası, binlerce uçuşun, binlerce konmanın ve binlerce çiçeğin özünün birleşimidir. Bu yoğun emek, tek bir noktada, suyun olmadığı o güvenli limanda toplanmıştır. Şimdi, zihnimizde o kavanozun kapağını yavaşça yerine koyuyoruz. Bal mumunun yumuşak dokusunu parmaklarımızla eziyor, kavanozun ağzını tekrar mühürlüyoruz. İçerideki hava boşluğu minimuma iniyor. Karanlık tekrar hakim oluyor. Bakteriler uykuda, su uzakta, zaman askıda. Bu durağanlığın verdiği huzurla, dikkatimizi kavanozun yanındaki bir başka nesneye kaydırıyoruz. Duvardaki resimlerin de işaret ettiği, o dönemin insanların soğuk gecelerde hayatta kalmak için güvendikleri bir başka teknolojiye. Keten kumaşlar, kat kat sarılmış, dokunmuş, bitkisel liflerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş o beyaz örtüler. Mumyaların sarıldığı ama aynı zamanda yaşayanların da giydiği o kumaşlar. Keten, topraktan gelen bir başka hediyedir. Nil Nehri'nin kıyısında yetişen, mavi çiçekli o narin bitkinin, nasıl olup da çelik kadar dayanıklı bir koruma kalkanına dönüştüğünün hikayesi başlar burada. Keten liflerinin içindeki mikroskobik hava tünelleri, sadece kumaşı hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda ısıyı hapseden birer izolasyon odası görevi görür. Liflerin içindeki bu mikroskobik odacıklar, dışarıdaki hava ne kadar soğuk olursa olsun, vücut ısısının oluşturduğu görünmez bir haleyi tenin hemen üzerinde sabitler. Bu, ketenin nefes alırken aynı zamanda ısıtma yeteneğidir, modern termal giysilerin atası sayılan, doğanın bizzat tasarladığı bir mühendislik harikasıdır. Nil'in bereketli çamurundan gökyüzüne uzanan o yeşil saplar, içlerinde güneş ışığını ve toprağın serinliğini hapseder. Hasat edildiklerinde, bu saplar nehir suyunda günlerce, haftalarca bekletilir. Buna havuzlama denir. Suyun yavaş hareketi, bitkinin dış kabuğunu çürütürken, içindeki o değerli, gümüşü lifleri serbest bırakır. Bu süreç, aceleye gelmeyen bir çözülmedir. Tıpkı balın kristalleşmesi gibi, keten liflerinin ortaya çıkışı da zamanın yavaş akışına tabidir. Çamurlu suyun içindeki bakteriler,
bitkinin pektin adı verilen yapıştırıcısını yerler. Bu, doğanın kendi kendine yaptığı bir ayrıştırma işlemidir. İnsan eli sadece süreci başlatır, gerisini suyun ve mikroorganizmaların sabrına bırakır. Lifler kuruduğunda ve tarandığında, saç teli kadar ince ama çelik halat kadar mukavemetli bir yapıya kavuşur. Mısırlı dokumacılar, bu lifleri eğirirken, parmak uçlarındaki nemi ve yağı ipliğe geçirirler. Her bir büküm, binlerce yıllık bir geleneğin tekrarıdır. İplikler tezgahta bir aşağı bir yukarı hareket ederken, kumaşın gözenekli yapısı oluşur. Bu gözenekler, sadece hava geçişine izin vermekle kalmaz, aynı zamanda nemi de yönetir. Soğuk bir çöl gecesinde, insanın cildi terlediğinde bu nemin hızla uzaklaştırılması gerekir. Aksi takdirde, buharlaşan ter vücudu soğutur ve hipotermiye davetiye çıkarır. Keten, suyu kendi ağırlığının 1/5 kadar emebilir ve bunu yaparken ıslaklık hissi vermez. Suyu liflerin en derin noktasına çeker, yüzeyi kuru bırakır ve sonra o nemi yavaşça atmosfere salar. Bu, vücudun termostatını dengede tutan pasif bir iklimlendirme sistemidir. Mezardaki mumyaların bu kumaşlarla sarmalanmasının sebebi sadece dini ritüeller değildir. Keten, bedeni dış dünyanın değişkenliğinden, nemin ve bakterilerin yıkıcı etkisinden izole eden fiziksel bir bariyerdir. Reçineye batırılmış keten şeritleri sertleştiğinde, bedenin etrafında aşılmaz bir koza örülmüş olur. Bu kozanın hemen yanında duran bal kavanozu da benzer bir durdurma prensibiyle varlığını sürdürür. Balın ve ketenin o sessiz mezar odasındaki ortaklığı, bozulmazlık üzerine kuruludur. Şimdi, ketenin koruyuculuğundan süzülüp, tekrar o kavanozun içindeki altın renkli sıvının moleküler derinliklerine iniyoruz. Balın neden bozulmadığını anlamak için, bir damlasının içindeki savaş alanını mikroskobik düzeyde izlememiz gerekir. Bal, özünde suya doymuş bir şeker çözeltisi değildir. Şekere doymuş çok az miktarda sudur. Kimyada buna süper doymuş çözelti denir. Bir arı, kursağında taşıdığı nektarı kovana getirdiğinde, bu nektarın %70'i sudur. Ancak kovanın içindeki o hummalı çalışma, binlerce kanat çırpışının yarattığı hava akımı, bu suyu buharlaştırır. Su oranı %17'nin altına düştüğünde, bal artık biyolojik bir çöl haline gelir. Su aktivitesi adı verilen bu kavram, mikroorganizmaların yaşaması için gereken serbest su miktarını ifade eder. Balın içindeki su molekülleri, şeker molekülleri tarafından o kadar sıkı tutulur ki, bakteriler kullanacak tek bir damla bile bulamaz. Kavanozun içine yanlışlıkla giren bir bakteri hücresini düşünelim. Bu hücre, yaşamını sürdürmek için suya ihtiyaç duyar. Ancak balın yoğun şeker konsantrasyonu, acımasız bir fizik kuralını devreye sokar. Ozmoz. Bal, bakterinin hücre zarından içeriye doğru değil, içeriden dışarıya doğru su çeker. Şeker molekülleri, bakterinin içindeki suyu o kadar güçlü bir vakumla emer ki, bakteri hücresi büzüşür, kurur ve tüm yaşamsal faaliyetleri durur. Bu, sessiz ve kimyasal bir savunma mekanizmasıdır. Bal, içine düşen her şeyi kurutarak yok eder ya da mummifiye eder. Antik Mısır'da balın sadece gıda olarak değil, yaraları kapatmak için kullanılmasının sebebi de budur. Açık bir yaranın üzerine sürülen bal, havadaki bakterilerin yaraya ulaşmasını engellerken, mevcut bakterileri de ozmotik basınçla etkisiz hale getirir. Doku, balın altında nemli ama steril kalır, iyileşme hızlanır, iz kalmaz. Bu kavanozun içindeki bal, aynı zamanda asidik bir ortamdır. Arıların midesinden gelen enzimler, nektardaki glikozu parçalarken, yan ürün olarak glikonik asit üretir. Bu asitlik, balın pH değerini 3 ile 4 arasına çeker. Çoğu bakteri, nötr veya nötre yakın ortamlarda gelişmeyi sever, asit, onların hücre duvarlarını bozar, enzimlerini çalışmaz hale getirir. Yani bal, hem susuzlukla hem de asitle donatılmış, geçit vermez bir kaledir. Fakat en büyüleyici savunma hattı, henüz anlatılmamış olandır, glikoz oksidaz. Arılar nektarı işlerken, bu enzimi bala eklerler. Bal olgunlaşıp kavanoza konduğunda ve kapağı kapatıldığında, bu enzim uykuya yatar. 1000 yıl, 2000 yıl, 3000 yıl, enzim bozulmaz, sadece bekler. Eğer bir gün, o kavanoza bir damla su girerse, uyuyan dev uyanır. Glikoz oksidaz,
Suyla temas ettiğinde glikozu parçalamaya başlar ve ortaya hidrojen peroksit çıkar. Bugün eczanelerde antiseptik olarak satılan, yaraları temizlemek için kullanılan o köpüren sıvı. Arılar, binlerce yıl önce kendi ürettikleri gıdanın içine, gerektiğinde aktif hale gelecek bir dezenfektan yerleştirmişlerdir. Bal sulandığında bile bozulmaz, çünkü sulandığı anda kendi koruyucusunu üretmeye başlar. Bu, doğanın akıl almaz bir ileri görüşlülüğüdür. Mısır mezarındaki o karanlık odada sıcaklık sabittir. Güneşin yakıcı etkisi kalın taş duvarları aşamaz. Nem, çölün kuruluğu sayesinde minimumdadır. Bu sabit koşullar, balın kristalleşmesini yavaşlatır ama tamamen durdurmaz. Yüzyıllar geçtikçe, kavanozun dibinde şeker molekülleri düzenli geometrik yapılar oluşturarak katılaşmaya başlar. Üstte daha sıvı, altta daha katı bir faz oluşur. Renk koyulaşır, kehribardan kızıla, kızıldan neredeyse siyaha dönen bir kahverengiye evrilir. Bu renk değişimi, Maillard reaksiyonu denilen, şekerlerin ve amino asitlerin çok yavaş bir hızda, yüzyıllar süren bir etkileşimidir. Ekmek kızardığında saniyeler içinde olan bu reaksiyon, o soğuk mezarda binlerce yıla yayılmıştır. Bir arkeolog, 3000 yıl sonra bu kapağı açtığında duyduğu koku, taze balın çiçeksi kokusundan farklıdır. Daha ağır, daha karamelize, biraz da fermente olmuş meyveleri andıran, yoğun bir aroma odaya yayılır. Ama bu koku, bir bozulma kokusu değildir. Zamanın kokusudur. Bir kaşık alıp dilinize değdirdiğinizde, vücudunuz bu kadim enerji kaynağını tanımakta hiç zorlanmaz. Sindirim sistemi, bu 3000 yıllık gıdayı modern bir şekerden farksız algılar. Dilin üzerindeki reseptörler tatlılığı beyne iletirken, mideye inen bal, herhangi bir ön sindirime ihtiyaç duymaz. Çünkü arılar, bu işlemi bizim için binlerce yıl önce yapmıştır. Nektardaki karmaşık şekerler, sükroz, arıların enzimleri sayesinde çoktan basit şekerlere glikoz ve fruktoz dönüştürülmüştür. İnsan vücudu için bu, hazır yakıt demektir. Bal mideye ulaştığı anda, mide duvarından emilerek doğrudan kana karışır. Karaciğer, bu glikozu alır ve ya hemen enerji olarak kullanır ya da glikojen olarak depolar. 3000 yıl önce bir çiçeğin güneşi emerek ürettiği enerji, bir arının kanatlarında taşınmış, bir çömlekçinin ellerinden çıkan kavanozda saklanmış ve şimdi, binlerce yıl sonra bir insanın hücrelerinde mitokondriyal enerjiye, yani ATP'ye dönüşmektedir. Enerjinin korunumu yasası, bu biyolojik süreçte şiirsel bir kanıt bulur. Hiçbir şey yok olmamış, sadece form değiştirmiş ve beklemiştir. O balı yiyen kişi, aslında antik Mısır'ın güneşini, o dönemin havasını ve o dönemin bitkilerinin özünü metabolize etmektedir. Tarih, sadece okunan bir şey olmaktan çıkıp, hücrelerin içine giren, kan dolaşımında akan somut bir gerçeğe dönüşür. Bu süreçte insan vücudu da kendi hayatta kalma mekanizmalarını devreye sokar. Soğuk bir iklimde, bal gibi yüksek enerjili bir gıda alındığında, metabolizma ısınmaya başlar. Termogenez denilen bu olay, sindirim sırasında ortaya çıkan ısı enerjisidir. Karaciğer, bu yoğun şeker yükünü işlerken çalışır ve bu çalışma vücut iç sıcaklığını artırır. Antik insanlar, kışın en sert günlerinde balı, kurutulmuş meyveleri ve yağlı tohumları karıştırarak tüketirlerdi. Bu karışım, vücuda hem anlık enerji baldan gelen glikoz, hem de uzun vadeli ısı yağlardan gelen enerji sağlardı. Vücudun kahverengi yağ dokusu, bu enerjiyi kullanarak titreme olmaksızın ısı üretir. Kahverengi yağ hücreleri, mitokondri bakımından zengindir ve diğer yağ hücrelerinin aksine, enerjiyi depolamak yerine yakarak ısıya çevirmek üzere programlanmıştır. Bal, bu fırına atılan en kaliteli kömürdür. Mezardaki kavanozun yanında duran diğer kaplarda ise farklı hazineler saklıdır. Tahıllar, buğday ve arpa taneleri. Onlar da bal gibi uyku halindedir. Ancak balın aksine tahıllar canlıdır. Her bir buğday tanesi içinde minyatür bir bitki embriyosu taşır. Bu embriyo, endosperm denilen nişasta deposuyla çevrilidir ve sert bir kabukla korunur. Kurutulmuş bir tohumda metabolizma neredeyse durma noktasına gelmiştir. Su oranı %10'un altındadır. Bu kuruluk,
tohumun içindeki enzimleri dondurur. O tohum, kavanozun içinde, karanlıkta, sessizce bekler. 100 yıl, 500 yıl. Modern bilim, bu antik tohumların çimlenme yeteneğini incelediğinde, yaşamın direncine dair hayret verici sonuçlarla karşılaşır. Uygun koşullar sağlandığında, binlerce yıllık bir tohumun içindeki genetik kod tekrar çalışmaya başlayabilir. Suyu emen tohum şişer, kabuğunu çatlatır ve ilk kökünü çıkarır. Bu, biyolojik bir zaman yolculuğudur. O tohumun genetiği, modern tarımın modifiye edilmiş, zayıflatılmış türlerinden farklıdır. O, binlerce yıl öncesinin hastalıklarına, kuraklığına ve zorluklarına dirençli, ata bir genotiptir. Mısır silolarında saklanan bu tahıllar, sadece bir sonraki yılın hasadını değil, medeniyetin devamlılığını garanti altına almak için depolanırdı. Bal kavanozuna geri dönersek, kapağın kenarındaki bal mumu mührüne odaklanalım. Bal mumu, arıların karın halkalarından salgıladıkları, havayla temas edince sertleşen bir esterdir. Kimyasal olarak o kadar kararlıdır ki, o da bal gibi binlerce yıl bozulmaz. Su geçirmezdir, hava geçirmezdir ve bakteri barındırmaz. Mısırlılar bu malzemeyi sadece gıdaları mühürlemek için değil, gemilerini kalafatlamak, resimlerini korumak ve hatta mumyalama işleminde burun ve kulak deliklerini kapatmak için kullanmışlardır. Bal mumu, doğanın plastiğidir. Sentetik değildir. Doğaldır, ancak plastiğin sunduğu yalıtımı fazlasıyla sunar. Kavanozun kapağını mühürleyen el, bal mumunu önce ısıtmış, yumuşatmış ve kapağın kenarlarına sıvazlamıştır. Mum soğuduğunda büzüşerek, kap ile kapak arasında vakumlu bir kilit oluşturur. İçeri hava giremez, dışarı koku çıkamaz. Bu basit eylem, entropiye kainattaki düzensizlik eğilimine karşı kazanılmış bir zaferdir. Her şey çürümeye, bozulmaya ve toprağa karışmaya meyilliyken, o mühürlü kavanoz bu yasaya direnir. Bu direnç, sadece maddeyi korumakla kalmaz, bilgiyi de korur. Antik Mısır tıbbında balın yeri, modern antibiyotiklerin keşfine kadar doldurulamamıştır. Papirüslerde yer alan reçetelerde bal, yanık tedavisinde, göz enfeksiyonlarında, mide rahatsızlıklarında ve öksürük şuruplarında ana maddedir. Edwin Smith papirüsünde, kafa travmalarında ve açık yaralarda balın keten bezle birlikte nasıl kullanılacağı detaylıca anlatılır. Yaraya bal sürülür, üzerine taze et konur enzimatik reaksiyon için ve ketenle sarılır. Bu üçlü kombinasyon, nem dengesi, antibakteriyel koruma ve doku onarımı sağlar. Balın bu tıbbi gücü, arının hangi bitkiyi ziyaret ettiğine göre değişir. O kavanozdaki bal, belki de Nil kıyısındaki akasya ağaçlarından toplanmıştır. Akasya balı, yüksek fruktoz oranıyla bilinir ve bu da onun daha geç kristalleşmesini sağlar. Ya da belki, çölde açan nadir bir kekik türünün balıdır. Kekik balı, timol adı verilen güçlü bir antiseptik bileşik içerir. Arı, bitkinin bağışıklık sistemini, uçucu yağlarını alır, kendi enzimleriyle güçlendirir ve insana sunar. Bu, bitki-hayvan-insan üçgeninde dönen devasa bir şifa çemberidir. Şimdi, bu çemberin merkezindeki dinginliğe, o mezar odasının tozlu sessizliğine geri dönüyoruz. Bal kavanozu, keten kumaşlar, tahıl taneleri. Hepsi bir bekleme halindedir. Hareket yoktur. Ses yoktur. Sadece varoluşun en saf, en durağan hali vardır. Zaman, bu nesnelerin üzerinden su gibi akar gider ama onlara nüfuz edemez. Çünkü onlar, bozulmanın kimyasına karşı donanımlıdır. Bu durağanlıkta, insan vücudunun da benzer bir koruma içgüdüsüne sahip olduğunu hatırlamak gerekir. Soğuk havada, kan damarlarımız büzüşür, vazokonstrüksiyon. Bu, vücudun yüzey alanını kapatması, tıpkı bal kavanozunun kapağını mühürlemesi gibidir. Sıcak kan, hayati organlara, merkeze çekilir. Eller ve ayaklar soğur ama kalp, akciğerler ve beyin sıcak kalır. Vücut, enerjisini dışarıya saçmak yerine, en değerli hazinesini, yaşam ateşini korumak için içe döner. Bu fizyolojik tepki, antik tahılların kabuklarını sertleştirmesi veya arıların kışın kovan içinde birbirine sokularak oluşturduğu kış salkımı ile aynı prensibe dayanır, merkezi koru, dışarıyı feda et. Arıların kış salkımı, doğadaki en ilginç termal regülasyon örneklerinden biridir. Kovanın sıcaklığı dışarıda sıfırın altına düştüğünde,
Arılar kraliçenin etrafında sıkı bir yumak oluştururlar. Dış katmandaki arılar, yalıtım sağlayan bir kabuk gibidir. Tüyleri birbirine kenetlenir, ısı kaybını önlerler. İç katmandaki arılar ise hareket ederek, kanat kaslarını titreştirerek ısı üretirler. Bu ısı, baldan aldıkları enerjiyle sağlanır. Salkımın merkezi 35 dereceye kadar çıkarken, dışarısı dondurucu soğuktur. Dışarıdaki arılar üşüdüğünde içeriye geçer, içeridekiler dışarıya çıkar. Bu, sürekli devir daim eden, canlı bir radyatördür. Bal kavanozu, işte bu hayatta kalma savaşının yakıt deposudur. O kavanozun içindeki her bir molekül, kışın karanlığında hayatta kalmak için kodlanmıştır. İnsanlar da bu stratejiyi taklit etmişlerdir. Kışlık erzak hazırlamak, reçel kaynatmak, turşu kurmak, eti tuzlayıp kurutmak. Hepsi, bolluk zamanının enerjisini kıtlık zamanına taşıma çabasıdır. Mısır'daki o mezar, aslında devasa bir kilerdir. Ölümden sonraki yolculukta veya belki de kıtlık yıllarında kullanılmak üzere tasarlanmış, zamanın dondurulduğu bir depo. Bu depolama mantığı, modern buzdolaplarının atasıdır. Ancak buzdolabı elektriğe, yani sürekli bir dış enerjiye ihtiyaç duyar. Mısırlıların yöntemi ise pasiftir. Kimyanın, biyolojinin ve fiziğin temel yasalarını kullanarak enerji harcamadan koruma sağlarlar. Balın su aktivitesini düşürmesi, ketenin havayı hapsetmesi, tahılın kurutulması, hepsi doğayla inatlaşmak yerine onun kurallarını kendi lehine kullanma sanatıdır. Gözlerimiz yavaşça kavanozun yanındaki gölgelere kayar. Orada, duvarın dibinde, daha büyük, kilden yapılmış amforalar durmaktadır. Bunların ağzı da mühürlüdür. Ancak içlerinde bal değil, o coğrafyanın bir başka sıvısı, belki de şarap veya zeytinyağı vardır. Zeytinyağı da, tıpkı bal gibi, kadim bir koruyucudur. Havayla teması kestiği için, içine yatırılan peynirleri, otları veya etleri, aylarca bozulmadan saklayabilir. O amforanın gözenekli kil yapısı, içindeki sıvının hafifçe buharlaşmasına izin vererek, dış yüzeyin serin kalmasını sağlar. Testi mantığı olarak bildiğimiz bu prensip, buharlaşmanın ısıyı alıp götürmesi ilkesine dayanır. Suyun gaz haline geçerken, çevresinden enerji çalması, geride kalan suyun soğumasını sağlar. Çölün ortasında, elektriksiz bir soğutucu, her bir nesne, her bir yöntem, birbiriyle görünmez iplerle bağlıdır. Keten bitkisinin sapı kumaşa dönüşürken, tohumu da yağa dönüşür. Bezir yağı dediğimiz bu yağ, keten tohumundan elde edilir ve ahşabı korumak, boyaları inceltmek için kullanılır. Mısır resimlerindeki o canlı renklerin binlerce yıl solmamasının sırlarından biri de, pigmentlerin bezir yağı veya yumurta akı gibi bağlayıcılarla karıştırılmasıdır. Keten, insanı soğuktan korurken, yağı da sanatı zamandan korur. Bu bütüncül yaklaşım, antik insanın dünyayı algılama biçimidir. Hiçbir şey tek bir amaç için değildir. Bir bitki hem giysi, hem gıda, hem ilaç, hem de koruyucu yağ kaynağıdır. Kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada, her malzemenin potansiyeli son damlasına kadar kullanılır. Yorgunluğumuz artarken, zihnimiz o mezar odasının dinginliğine teslim olur. Bal kavanozunun durağanlığı, keten kumaşların sessizliği ve tahıl tanelerinin derin uykusu bize de sirayet eder. Vücudumuzdaki her kas gevşer, nefes alışverişimiz yavaşlar ve derinleşir. Tıpkı kış uykusuna yatan bir canlı gibi, metabolizmamız rölantiye geçer. Soğuk dışarıdadır. Ama biz güvenli, sıcak ve korunaklı bir iç alandayızdır. Bilginin ve maddenin korunduğu bu kadim sığınakta, zamanın önemi kalmaz. Sadece döngü vardır. Arı çiçeğe konar, nektarı alır. İnsan keteni eker, ipliği büker. Nil taşar, toprağı besler. Güneş doğar ve batar. Ve o bal kavanozu, tüm bu döngülerin şahidi olarak, karanlıkta beklemeye devam eder. Kapağının altındaki o tatlı sır, bir gün birinin ona ihtiyacı olana kadar, sabırla, acele etmeden, sessizce durur. Bu bekleyiş, pasif bir duruş değil, aktif bir korumadır. Moleküler düzeyde süren, gözle görülmeyen bir nöbet. Bu nöbet, şekerin en saf halinin, zamanın çürütücü etkisine karşı kurduğu aşılmaz bir barikattır. Bir kavanoz balın içinde,
yaşamın en ilkel düşmanları olan bakteriler ve mantarlar barınamaz. Çünkü bal, kimyasal yapısı gereği son derece kıskanç ve bencil bir maddedir. Etrafındaki nemi, suyu ve yaşam sıvısını kendine çeker. Bir bakteri bu altın renkli, kıvamlı okyanusun içine düştüğünde, balın o yoğun şeker yapısı, ozmotik basınç denilen değişmez bir fizik kanunuyla, mikroskobik canlının hücresindeki tüm suyu emer. Su olmadan yaşam olmaz, çürüme olmaz, bozulma olmaz. Geriye sadece sonsuz bir kuruluk ve bu kuruluğun içinde asılı kalmış, kehribar rengi bir durgunluk kalır. Mısır çöllerinin o kuru sıcağında, piramitlerin derinliklerindeki mezar odalarında bulunan bal kavanozlarının, 3000 yıl sonra açıldığında bile hala yenilebilir olmasının ardındaki sır budur. Arıların milyonlarca çiçekten topladığı, midelerinde işlediği ve kovanın, o geometrik kusursuzluğundaki peteklerinde kanatlarıyla yelpazeleyerek suyunu uçurduğu nektar, artık doğanın en dayanıklı zırhına dönüşmüştür. Antik Mısırlılar için bu, sadece bir gıda saklama yöntemi değil, ölümsüzlüğün sıvı halidir. Nasıl ki, bir bedeni mumyalayarak çöl kumlarının kuruluğunda saklıyorlarsa, gıdayı da balın kuruluğunda saklarlar. İki işlemde, suyu uzaklaştırmak ve zamanı durdurmak üzerine kuruludur. Bu altın renkli sıvının kapağı açıldığında yayılan koku, 3000 yıl önceki bir baharın kokusudur. Nil kıyısında açan lotüslerin, akasyaların ve hurma ağaçlarının polenleri, o sıvının içinde uykudadır. Bir kaşık balı ağzımıza götürdüğümüzde, aslında binlerce yıl öncesinin güneş ışığını tüketiriz. Çünkü bal, bitkilerin fotosentez yoluyla hapsettiği güneş enerjisinin en yoğunlaştırılmış halidir. Vücudumuz için bu, saf ve doğrudan bir yakıttır. İşte tam bu noktada, kavanozun içindeki o durağan koruma, insan bedeninin içinde hareketli bir ısıya dönüşür. Kehribar rengi sıvı boğazımızdan aşağı süzülürken, vücudumuzun kadim simyası devreye girer. Mideye ulaşan bal, sindirim sisteminin nazik ama kararlı asitleriyle karşılaşır. Burası, dış dünyadan alınan ham maddenin, bedenin kendi dokusuna dönüşmeye başladığı ilk atölyedir. Şeker molekülleri, glikoz ve fruktoz, kan dolaşımına karışmak üzere ayrışır. Bu geçiş, sessiz ve zahmetsizdir. Karaciğer, bu yeni gelen enerji paketlerini karşılar. Eğer vücudun o an ısıya veya harekete ihtiyacı varsa, bu yakıt hemen kana verilir. Ancak beden dinlenme halindeyse, tıpkı Mısırlıların balı kavanozda saklaması gibi, karaciğer de bu enerjiyi glikojen olarak depolar. Soğuk bir kış gecesinde, yorganın altında veya bir çöl ayazında yıldızların altında yatarken, vücudumuzun içindeki ısı kaynağı bu depolardan beslenir. İnsan bedeni, dışarıdaki soğuğa karşı içeride sürekli yanan bir ocak gibidir. Bu ocağın en önemli parçalarından biri, biyologların kahverengi yağ dokusu olarak adlandırdığı, vücudun içindeki o özel katmandır. Beyaz yağ dokusu enerjiyi sadece depolarken, kahverengi yağ dokusu, enerjiyi doğrudan ısıya çevirmek için özelleşmiştir. Tıpkı balın rengi gibi, bu doku da mitokondri denilen enerji santralleriyle dolu olduğu için koyu renklidir, kızıla ve kahverengiye çalar. Bu doku, vücudun radyatörüdür. Genellikle boyun çevresinde, köprücük kemiklerinin ardında ve omurganın üst kısımlarında, hayati organlara yakın stratejik noktalarda bulunur. Dışarıdaki hava sıcaklığı düştüğünde, deri yüzeyindeki termoreseptörler beyne, o ilkel merkeze, hipotalamusa sessiz bir sinyal gönderir, soğuk geliyor. Hipotalamus, vücudun termostatı olarak, kahverengi yağ dokusuna emri verir. Depolanan enerji, o 3000 yıllık balın içindeki güneş ışığı gibi, kimyasal bağlarından serbest bırakılır. Ancak bu sefer amaç kasları hareket ettirmek değil, sadece ve sadece ısı üretmektir. Hücrelerin içinde, mitokondrilerde gerçekleşen bu olay, biyolojik bir mucizedir. Normalde hücreler enerjiyi ATP denilen moleküllere çevirip iş yapmak için kullanırken, kahverengi yağ hücreleri bu süreci bilerek kısa devre yaptırır. Enerji, işe dönüşmeden doğrudan ısı olarak dışarı verilir. Bu, vücudun kendi kendine yarattığı, dumansız, alevsiz ama son derece etkili bir iç yangındır. Kan, bu ısınan dokuların arasından geçerken, ısınır ve bu sıcaklığı vücudun en uç noktalarına, parmak uçlarına, ayaklara ve en önemlisi beyne taşır.
Kan damarları, sıcak suyu taşıyan borular gibi bedeni sarar. Sıcak bir sıvının, soğuk bir bardağı yavaşça ısıtması gibi, kan da geçtiği her dokuyu, her kas lifini, her organı ısıtır. Bu süreç o kadar yumuşak ve süreklidir ki biz sadece derin bir gevşeme hissederiz. Oysa içeride moleküler düzeyde hummalı bir çalışma vardır. Enzimler yakıtı parçalar. Oksijen bu yanmayı beslemek için ciğerlerden dokulara taşınır. Mısır çöllerinde gece olduğunda sıcaklık dondurucu derecelere düşebilir. Gündüzün o kavurucu güneşi kumlar tarafından hızla geri verilir ve hava aniden buz keser. Antik bir Mısırlı, keten giysilerine sarılıp uyumaya çalıştığında, onu hayatta tutan sadece üzerindeki kumaş değil, akşam yemeğinde yediği ballı bir incirin veya bir parça ekmeğin sağladığı bu içsel ısıdır. Vücut, aldığı gıdayı yavaş yavaş yakarak, sabaha kadar sürecek bir koruma kalkanı oluşturur. Bu sistemin verimliliği, doğanın tasarruf anlayışının en zarif örneğidir. Hiçbir enerji boşa gitmez. Vücut, soğuğa maruz kaldığında damarlarını büzüştürerek, vazokonstriksiyon, sıcak kanı merkezde, hayati organların etrafında toplar. Kollar ve bacaklar biraz soğuyabilir, ancak kalp, akciğerler ve karaciğer, 37 derecelik o kutsal sıcaklıkta, güvenli bir fanusun içinde çalışmaya devam eder. Bu, kalenin kapılarını kapatıp, halkı iç kalede korumaya benzer. Dış surlar soğuyabilir ama taht odası her zaman sıcaktır. Besinlerin içindeki bu gizli ısı, sadece fiziksel bir sıcaklık değildir, aynı zamanda bağışıklık sisteminin de yakıtıdır. Kış aylarında veya soğuk iklimlerde, vücudun virüslere ve bakterilere karşı savaşı daha fazla enerji gerektirir. Balın, propolisin veya arı sütünün içerdiği bileşenler, sadece kalori vermekle kalmaz, aynı zamanda hücrelerin onarım mekanizmalarını da tetikler. Antik Mısır hekimleri, yaraların üzerine bal sürdüklerinde, balın havadaki nemi emerek bakterileri kurutma özelliğini ve aynı zamanda dokuyu besleyerek iyileşmeyi hızlandırdığını biliyorlardı. Dışarıdan sürülen merhem ile içeriden alınan gıda, aynı koruma çemberinin iki yarısıdır. Modern dünyada bizler, termostatlı evlerimizde ve kalın montlarımızın içinde bu ilkel yeteneklerimizi nadiren hatırlarız. Ancak vücut unutmaz. Soğuk bir rüzgar yüzümüze çarptığında veya serin bir odaya girdiğimizde, o kadim mekanizma saniyenin 1/10 kadar bir sürede devreye girer. Tüylerimiz diken diken olur. Bu, atalarımızdan kalan bir reflekstir, kürkleri olan memelilerde tüylerin dikleşmesi, deri ile hava arasında bir yalıtım katmanı oluşturur. Bizim kürkümüz kalmamış olsa da, vücudumuz hala o yalıtım katmanını oluşturmaya çalışır. Her bir tüy folikülünün dibindeki minik kaslar kasılır ve deriyi gerer. Bu, bedenin, "Ben buradayım ve ısıyı içeride tutuyorum" deme şeklidir. Beslenmenin kışın hayatta kalmadaki rolü, bir şömineye odun atmak gibidir. Sindirimi zor, lifli ve yağlı gıdalar, mide ve bağırsaklarda daha uzun süre kalır. Bu uzun sindirim süreci, termojenez adı verilen bir etki yaratır. Yani vücut, sadece bu besinleri parçalamak için çalışırken bile ısı üretir. Mısırlıların tahıl ambarlarındaki buğday ve arpa, fermente edilip ekmeğe veya biraya dönüştüğünde, yiyen kişinin içinde yavaş yanan bir kütük gibi saatlerce ısı yayar. Bal gibi basit şekerler ise çabuk tutuşan çalı çırpı gibidir. Anında enerji ve ısı verir, alevi harlar. Doğru bir kış diyeti, hem çabuk tutuşan çalı çırpıyı, hem de sabaha kadar koruyacak kalın kütükleri içermelidir. Nil Nehri'nin taşkınlarından sonra geride kalan o verimli, siyah balçık topraklarda yetişen her bitki, toprağın minerallerini emer. Bu mineraller, demir, çinko, magnezyum vücudun ısı üretim fabrikasındaki çarkların dişlileridir. Demir olmadan kan, ısıyı taşıyan oksijeni yeterince bağlayamaz. Magnezyum olmadan kaslar titreyerek, ısı üretme fonksiyonunu verimli kullanamaz. Mısır mutfağındaki mercimek, soğan ve sarımsak, sadece lezzet için değil, bu mineral dengesini sağlamak için de sofradadır. Soğukla savaş, sadece kalın giyinmekle değil, hücrenin içindeki mineral dengesini korumakla kazanılır. Vücut, bir termal denge ustasıdır. İçerideki bu kehribar rengi ısı, sadece hayatta kalmayı değil, aynı zamanda rüyaları da mümkün kılar.
Derin uyku sırasında vücut ısısı hafifçe düşer, metabolizma yavaşlar, ancak beyin aktivitesi devam eder. Bu düşük ısı modu, enerjinin en verimli kullanıldığı andır. Tıpkı kış uykusuna yatan bir ayının veya çamurda uyuyan bir kurbağanın metabolizması gibi, insan bedeni de uyku sırasında kendini onarır, depolarını kontrol eder ve ertesi günün soğuğuna hazırlanır. Bu hazırlık sürecinde suyun rolü de yadsınamaz. Mısır'da su hayattır, Nil her şeydir. Vücut içinde su, ısının taşıyıcısıdır. Susuz kalmış bir vücut, ısıyı düzenleyemez. Kanın akışkanlığı azalır, dolaşım yavaşlar ve uç noktalar soğur. Balın suyu tutma özelliği burada tekrar önem kazanır. Bal şerbeti veya ballı su içmek, suyun hücrelerde daha uzun süre tutulmasına yardımcı olur. Elektrolit dengesini sağlar. Çöl yolcularının matarasındaki suyun içine bal veya hurma ezmesi karıştırması, sadece tat için değildir. Suyun vücutta kalış süresini uzatmak ve hidrasyonu artırmak içindir. Zaman ilerledikçe, vücudumuzun bu sessiz çabasına duyduğumuz saygı artar. Derimiz, dış dünya ile iç dünya arasındaki sınırdır. Bu sınırın hemen altında, milyonlarca kılcal damar, durmaksızın genişleyip büzülerek ince ayar yapar. Yanaklarımızın soğukta kızarması, vücudun o bölgeyi donmaktan korumak için sıcak kanı yüzeye hücum ettirmesidir. Parmaklarımızın beyazlaması ise kanın merkeze çekilmesidir. Beden sürekli bir kar-zarar hesabı yapar, kaynakları yönetir, lojistik bir deha gibi çalışır. Tüm bu karmaşık biyolojik süreçler aslında tek bir amaca hizmet eder, homeostazi. Yani denge. Dışarısı ne kadar kaotik, ne kadar soğuk veya ne kadar değişken olursa olsun, içerisi sabit, huzurlu ve sıcak kalmalıdır. Bal kavanozunun içindeki o değişmeyen ortam gibi, vücudumuz da iç ortamını sabit tutmak için muazzam bir enerji harcar. Bu çaba o kadar süreklidir ki, biz farkına bile varmayız. Sadece yorgunluk hissiyle, uyku ihtiyacıyla veya acıkmayla bu sürecin sinyallerini alırız. Şimdi, bu bilgilerin ışığında, vücudunuzun şu anki durumunu hissedin. Damarlarınızda dolaşan kanın sıcaklığını, midenizdeki sindirimin o nazik hareketini, ciğerlerinize dolan havanın içinizde ısınarak geri çıkışını fark edin. Siz hiçbir şey yapmasanız bile, biyolojiniz sizin için, sizin adınıza, sizi sıcak tutmak için milyarlarca küçük işlem gerçekleştiriyor. Her bir hücreniz, antik bir geleneği sürdürüyor. Bu sistemin en hayranlık uyandırıcı yanı, esnekliğidir. İnsan bedeni, Sibirya'nın buzlu tundralarından Sahra'nın kavurucu kumlarına kadar her yere adapte olabilir. Bu adaptasyon, genlerimize işlenmiş binlerce yıllık tecrübenin ürünüdür. Mısırlıların keteni işlemesi gibi, vücut da kendi yağını, kasını ve kanını işler. Kıtlık zamanlarında metabolizmayı yavaşlatır, bolluk zamanlarında depolar. Soğukta titreyerek ısı üretir, sıcakta terleyerek serinler. Bu, doğanın en gelişmiş termodinamik makinesidir. Arıların peteği inşa ederken kullandığı altıgen formun sağlamlığı gibi, vücudun protein yapıları da soğuğa karşı dirençli bir mimariye sahiptir. Hücre zarları, soğukta donup çatlamamak için esnekliğini korumalıdır. Tükettiğimiz sağlıklı yağlar, zeytinyağı, susam yağı veya balıklardan gelen yağlar, hücre zarlarının akışkan kalmasını sağlar. Eğer hücre zarı sertleşirse, besin girişi ve atık çıkışı durur, hücre ölür. Bu yüzden kış beslenmesinde yağların önemi büyüktür. Yağ, sadece enerji değil, aynı zamanda yapısal bir esneklik kaynağıdır. Donmayan bir nehir gibi hücre zarları da akışkan kalmalıdır. Gecenin en karanlık ve en soğuk saatine doğru ilerlerken, vücudun koruma kalkanları maksimum seviyeye çıkar. Melatonin hormonu salgılanır, vücudu uykuya hazırlar ve aynı zamanda güçlü bir antioksidan olarak hücreleri temizler. Uyku, soğukla mücadelenin en pasif ama en etkili cephesidir. Uykuda kaslar gevşer, enerji tüketimi minimuma iner, böylece üretilen ısı dışarı kaçmaz, yorganın veya örtünün altında birikir. Bu mikro iklim, insanın kendi yarattığı küçük bir atmosferdir. Antik Mısır'da tapınakların kalın taş duvarları, gündüzün sıcağını emip gece boyunca yavaşça içeriye verirdi. İnsan bedeni de benzer bir termal kütleye sahiptir. Gün boyunca yediğimiz, içtiğimiz ve hareket ederek ürettiğimiz enerji,
Gece bizi koruyan o görünmez taş duvardır. Bu duvarın harcı baldır, sudur, tuzdur ve proteindir. Her bir tuğlası ise özenle yerleştirilmiştir. Bizler, bu mükemmel mimarinin içinde yaşayan bilinçleriz. Evimiz, derimizdir. Ocağımız, metabolizmamızdır. Yakıtımız, doğanın bize sunduğu, güneş ışığının paketlenmiş halleridir. Bir damla balın içindeki sonsuzluk ile damarlarımızdaki akışkan sıcaklık, aynı evrensel yasanın iki farklı tezahürüdür. Biri durarak korur, diğeri akarak. Biri zamanı dondurur, diğeri zamanı yaşatır. Ancak ikisi de soğuğa, yok oluşa ve düzensizliğe, entropiye karşı verilmiş en güzel cevaptır. Ve bu cevap sessizce verilir. Gürültü yoktur, patlama yoktur. Sadece kimyasal bağların kopması ve yeniden kurulması, elektronların bir yörüngeden diğerine akması ve ortaya çıkan o yumuşak, hayat veren titreşim vardır. Isı, maddenin titreşimidir. Biz sıcak olduğumuz sürece, evrenle aynı frekansta titreşiriz. Soğuk, hareketsizliktir. Sıcaklık ise danstır, moleküllerin, atomların ve hücrelerin o hiç bitmeyen dansı. Bu dansı sürdürmek için gereken tek şey, sisteme güvenmek ve ona ihtiyacı olanı vermektir. Dinlenmek, beslenmek ve örtünmek. Tıpkı o bal kavanozunun karanlıkta beklemesi gibi, bazen sadece durmak ve içimizdeki ısının işini yapmasına izin vermek gerekir. Acele etmeden, zorlamadan, doğanın ritmine uyarak. Çünkü beden, ne yapacağını binlerce yıldır bilmektedir. O bilgi, DNA sarmallarının kıvrımlarında, tıpkı bir papirüs üzerine yazılmış hiyeroglifler gibi saklıdır. Okumasını bilen için, vücut kendi hikayesini her an anlatır. Kışın toprağın altındaki tohumlar nasıl sabırla baharı beklerse, bal kavanozunda nasıl bozulmadan beklerse, siz de uykunun kollarında öylece beklersiniz. Bu bekleyiş, pasif bir duruş değildir. Bu, güç toplamanın en yoğun halidir. En büyük ağaçlar, kışın en derin uykusunda köklerini güçlendirir. En tatlı bal, en karanlık kovanda olgunlaşır. Ve insan, en derin uykusunda kendini yeniden inşa eder. Karanlık, sizin dostunuzdur. Sessizlik, sizin besininizdir. Soğuk, sizin koruyucunuzdur. Şimdi, o 3000 yıllık uykunun ağırlığını göz kapaklarınızda hissedin. O kadar ağır ki kaldırmak imkansız. O kadar tatlı ki direnmek anlamsız. Balın yoğunluğu gibi uykunuz da yoğunlaşıyor. Bilinciniz o altın sıvının içine batıyor, yavaşça süzülerek dibe doğru iniyor. Dışarıdaki dünya kalın bir camın ardında kalmış gibi bulanık ve sessiz. Sadece siz varsınız. Ve bu sonsuz, bu kadim, bu şifalı dinlenme hali var. Her şey durdu, her şey yerli yerinde. Her şey, olması gerektiği gibi, mühürlü ve güvende. Elinizdeki bu videonun sonuna geldiniz. Ama aslında, binlerce yıl öncesine uzanan bir yolculuğun tam kalbindesiniz. Antik Mısır'ın sıcak kumları arasında, firavunların gölgesinde, zamanın bile yenemediği bir sırrı birlikte açığa çıkardık. Bal. Sadece bir gıda değil, bir koruyucu, bir şifa, bir inanç, bir ölümsüzlük sembolü. Şimdi sizden ricam, bu videoyu sadece izleyip geçmemeniz. Çünkü biraz önce dinledikleriniz, ilginç bir bilgi olmanın çok ötesinde. Bu, insanlık tarihinin en büyüleyici gerçeklerinden biri. 3000 yıl boyunca bozulmayan bir gıda, bize sadece geçmişi değil, bugünü ve hatta geleceği de anlatıyor. Bir düşünün. Antik Mısır'da bir mezar açılıyor. Binlerce yıldır mühürlü, içeride altınlar, heykeller, yazıtlar ve bir kap bal. Aradan geçen onca zamana rağmen hala yenilebilir. Kokusuyla, dokusuyla, tadıyla, zaman ona dokunamamış. Peki ya biz, bugün sahip olduğumuz onca teknolojiye rağmen, kaç gıdayı birkaç yıl bile bozulmadan saklayabiliyoruz? İşte bu noktada bu kanalın amacı devreye giriyor. Biz burada sadece bilgi anlatmıyoruz. Hayret duygusunu, merakı, insanın içindeki nasıl yani sorusunu canlı tutuyoruz. Çünkü öğrenmek ancak şaşırdığımızda anlamlı hale geliyor. Eğer bu video sırasında içinizde bir an bile, bunu daha önce neden duymadım, insanlık ne kadar inanılmaz bir geçmişe sahip, demek ki atalarımız sandığımızdan çok daha bilgeydi, diye düşündüyseniz doğru yerdesiniz.
Bu kanalda zamanın unutturduğu gerçekleri, tarihin tozlu sayfalarındaki sıra dışı detayları, bilimin ve geçmişin kesiştiği o büyülü noktaları birlikte keşfediyoruz. Ama bu yolculuk tek başına olmaz. Eğer siz de bu anlatımda kendinizden bir parça bulduysanız, eğer Antik Mısır'ın balı sizi düşündürdüyse, eğer daha fazlası olmalı diye içinizden geçirdiyse, kanala abone olun. Bu sadece bir tıklama değil, bu yolculuğun bir parçası olma kararı. Videoyu beğenin. Çünkü bu tarz içeriklerin devam etmesini sağlayan en güçlü destek. Yorumlara düşüncelerinizi yazın. Sizce bal neden gerçekten bozulmuyor? Antik insanlar sizce başka hangi sırları biliyordu? Ya da sizi en çok şaşırtan detay neydi? Yorumlarınız sadece bana değil, bu videoyu izleyen herkese ilham oluyor. Belki sizin tek bir cümleniz bir başkasının merak duygusunu ateşleyecek. Ve lütfen şunu unutmayın. Geçmiş sadece geçmiş değildir. Geçmiş, bugün kim olduğumuzu ve yarın kim olacağımızı fısıldar. Antik Mısırlılar, balı ölümsüzlüğün sembolü olarak gördü. Biz ise bugün bilgiyi ölümsüzleştiriyoruz. Paylaşarak, konuşarak, merak ederek. Eğer bu videoyu değerli bulduysanız, onu sevdiklerinizle paylaşın. Belki bir arkadaşınız, belki bir aile üyeniz. Belki de hiç tanımadığınız ama merak etmeyi seven biri. Çünkü bazı bilgiler saklanmak için değil, yayılmak için vardır. Bir sonraki videoda yine tarihin bilinmeyen bir köşesine, yine yok artık dedirten bir gerçeğe, yine insanı düşündüren bir hikayeye birlikte dalacağız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Merak etmeye devam edin. Soru sormaktan vazgeçmeyin. Ve unutmayın, zaman her şeyi yok edebilir. Ama bilgi ve merak, tıpkı Antik Mısır'ın balı gibi, doğru koşullarda sonsuza kadar yaşayabilir.